Çölde sayım İsrail'de yapılan ilk sayım bölüm 1 İsraillilerin Mısır'dan çıkışının 2. yılı, 2. ayın 1. günü Rab Sina çölünde, buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi, dipnot, buluşma çadırı, insanların Tanrı'ya danıştıkları yer sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraillilerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun, bu kişiler aile başı olmalı. Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır: Ruben oymağından, Şedeur oğlu Elisur, Şimon oymağından, Surişaddey oğlu Şelumyıl, Yahuda oymağından, Amminadav oğlu Nahşın, İssakar oymağından, Suar oğlu Netanel, Zevulun oymağından, Helon oğlu Eliyav, Yusuf oğullarından Efraim oymağından, Ammihud oğlu Elişama, Manaşşe oymağından, Pedahsur oğlu Gamliel, Benyamin oymağından, Gidoni oğlu Avidan, Dan oymağından, Ammişaddey oğlu Ahiyezır, Aşer oymağından, Okran oğlu Pagiel, Ged oymağından, Deuel oğlu Elyasaf, Naftali oymağından, Enan oğlu Ahira. Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı, atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrail'in boybaşlarıydı. Musa ile Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler. Rabbin buyruğu uyarınca 2. ayın 1. günü bütün halkı topladılar. 20 ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer bir sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina çölünde halkın sayımını yaptı. İsrail'in ilk oğlu Ruben'in soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi. Ruben oymağından sayılanlar 46.500 kişiydi. Şimon'un soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi. Şimon oymağından sayılanlar 59.300 kişiydi. Ged'in soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Ged oymağından sayılanlar 45.650 kişiydi. Yahuda'nın soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Yahuda oymağından sayılanlar 74.600 kişiydi. İssakar'ın soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. İssakar oymağından sayılanlar 54.400 kişiydi. Zevulun'un soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Zevulun oymağından sayılanlar 57.400 kişiydi. Yusuf oğullarından, Efraim soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Efraim oymağından sayılanlar 40.500 kişiydi. Manaşşe'nin soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Manaşşe oymağından sayılanlar 32.200 kişiydi. Benyamin'in soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Benyamin oymağından sayılanlar 35.400 kişiydi. Dan'ın soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Dan oymağından sayılanlar 62.700 kişiydi. Aşer'in soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Aşer oymağından sayılanlar 41.500 kişiydi. Naftali'nin soyundan olanlar, savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Naftali oymağından sayılanlar 53.400 kişiydi. Musa, Harun ve İsrail'in 12 önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu. İsrail'de savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar. Sayılanların toplamı 603.550 kişiydi.
Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı. Çünkü Rab Musa'ya şöyle demişti, ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma. Levilileri levha sandığının bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın, konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun. Dipnot, levha sandığı, antlaşma sandığı diye de bilinir. Konut taşınırken onu Levililer toplayacak, konaklanacağı zamanda onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak. İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak. Ancak İsrail topluluğunun Rabbin öfkesine uğramaması için Levililer levha sandığının bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler. İsrailliler bütün bunları tam tamına Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Oymakların konaklama düzeni bölüm 2 Rab Musa ile Harun'a, İsrailliler sancaklarının altında, aile bayraklarıyla buluşma çadırından biraz ötede çepeçevre konaklasın dedi. Doğuda, gündoğusunda konaklayan bölükler Yahuda ordugahının sancağına bağlı olacak. Yahuda oğullarının önderi Amminadav oğlu Nahşın olacak. Bölüğünün sayısı 74.600 kişiydi. İssakar oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. İssakar oğullarının önderi Suar oğlu Netanel olacak. Bölüğünün sayısı 54.400 kişiydi. Sonra Zevul'un oymağı konaklayacak. Zevul'un oğullarının önderi Helon oğlu Eliyav olacak. Bölüğünün sayısı 57.400 kişiydi. Yahuda ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 186.400 kişiydi. Yola ilk çıkacak olanlar bunlardı. Güneyde Ruben ordugahının sancağı dikilecek, Ruben'e bağlı bölükler orada konaklayacak. Ruben oğullarının önderi Şedeur oğlu Elisur olacak. Bölüğünün sayısı 46.500 kişiydi. Şimon oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. Şimon oğullarının önderi Surişaddey oğlu Şelumyıl olacak. Bölüğünün sayısı 59.300 kişiydi. Sonra Ged oymağı konaklayacak. Gad oğullarının önderi Deuel oğlu Elyasaf olacak. Bölüğünün sayısı 45.650 kişiydi. Ruben ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 151.450 kişiydi. İkinci sırada yola çıkacak olanlar bunlardı. Buluşma çadırı ve Levililerin ordugahı göç sırasında öbür ordugahların ortasında yola çıkacak. Herkes konakladığı düzende kendi sancağı altında göç edecek. Batıda Efraim ordugahının sancağı dikilecek, Efraim'e bağlı bölükler orada konaklayacak. Efraim oğullarının önderi Ammihud oğlu Elişama olacak. Bölüğünün sayısı 40.500 kişiydi. Manaşşe oymağı onlara bitişik olacak. Manaşşe oğullarının önderi Pedahsur oğlu Gamliel olacak. Bölüğünün sayısı 32.200 kişiydi. Sonra Benyamin oymağı konaklayacak. Benyamin oğullarının önderi Gidoni oğlu Abidan olacak. Bölüğünün sayısı 35.400 kişiydi. Efraim ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 108.100 kişiydi. Üçüncü olarak bunlar yola çıkacak. Kuzeyde Dan ordugahının sancağı dikilecek, Dan'a bağlı bölükler orada konaklayacak. Dan oğullarının önderi Ammişaddey oğlu Ahiezr olacak. Bölüğünün sayısı 62.700 kişiydi. Aşer oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. Aşer oğullarının önderi Okran oğlu Pagel olacak. Bölüğünün sayısı 41.500 kişiydi. Sonra Naftali oymağı konaklayacak. Naftali oğullarının önderi Enan oğlu Ahire olacak. Bölüğünün sayısı 53.400 kişiydi. Dan ordugahına ayrılan adamların sayısı 157.600 kişiydi. Kendi sancakları altında en son onlar yola çıkacak. Ailelerine göre sayılan İsrailliler bunlardı. Ordugahlardaki bütün bölüklerin toplamı 603.550 kişiydi. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Levililer öbür İsraillilerle birlikte sayılmadı. Böylece İsrailliler Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Sancakları altında ordugah kurdular. Göç ederken de herkes boyu ve ailesiyle birlikte yola çıktı. Levililerin görevleri bölüm 3 Rab Sina Dağı'nda Musa'ya seslendiği sırada Harun'la Musa'nın çocukları şunlardı. Harun'un oğulları, ilk oğlu Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
Harun'un kâhin atanıp meshedilen oğulları bunlardı. Dipnot: kâhin, Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı'ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaybten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar yasanın tekrarı, 18-9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır. Nadav'la Avihu Sina çölünde Rabbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Oğulları yoktu. Elazar'la İtamar babaları Harun'un yanında kâhinlik ettiler. Rab Musa'ya şöyle dedi: kâhin Harun'a yardım etmek üzere Levi oymağını çağırıp görevlendir. Buluşma çadırında Harun'la bütün topluluk adına konutla ilgili hizmeti yürütsünler. Buluşma çadırındaki bütün eşyalardan sorumlu olacak, İsrailliler adına konuta ilişkin hizmeti yerine getirecekler. Levilileri Harun'la oğullarının hizmetine ver. İsrailliler arasında tümüyle onun hizmetine ayrılanlar onlardır. Kâhinlik görevini sürdürmek üzere Harun'la oğullarını görevlendir. Kutsal yere onlardan başka her kim yaklaşırsa öldürülecektir. Rab Musa'ya şöyle dedi: İşte İsrailli kadınların doğurduğu ilk erkek çocukların yerine İsrailliler arasından Levilileri seçtim. Onlar benim olacaktır. Çünkü bütün ilk doğanlar benimdir. Mısır'da ilk doğanların hepsini yok ettiğim gün, İsrail'de insan olsun hayvan olsun bütün ilk doğanları kendime ayırdım. Onlar benim olacak. Ben Rabbim. Rab Musa'ya Sina çölünde şöyle dedi: Levi oğullarını ailelerine ve boylarına göre say. 1 aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği sayacaksın. Böylece Musa Rabbin buyruğu uyarınca onları saydı. Levi'nin oğullarının adları şunlardı: Gerşon, Kehat, Merari. Gerşon'un boybaşı olan oğulları şunlardı: Livni, Şimi. Kehat'ın boybaşı olan oğulları, Amram, Yişir, Hevron, Uzzel. Merari'nin boybaşı olan oğulları, Mahli, Muşi. Ailelerine göre Levi boyları bunlardı. Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı. 1 aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 7500'dü. Gerşon boyları batıda konutun arkasında konaklayacaktı. Gerşon'a bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaf'tı. Buluşma çadırında Gerşonoğulları konuttan, çadırın örtüsünden, buluşma çadırının girişindeki perdeden, konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. Amram, Yişir, Hevron ve Uzzel boyları Kehat soyundandı. Kehat boyları bunlardı. 1 aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 8600'dü. Bunlar kutsal yerden sorumluydular. Kehat boyları konutun güney yanında konaklayacaktı. Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzzel oğlu Elisafan'dı. Kehatlılar antlaşma sandığından, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. Levili önderlerin başı kâhin Harun'un oğlu Elazar olacak, kutsal yerden sorumlu olanları o yönetecekti. Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı. 1 aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6200'dü. Merari boylarına bağlı ailelerin önderi Abihail oğlu Suriyel'di. Merari boyları konutun kuzey yanında konaklayacaktı. Merari oğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından, konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı. Musa, Harun ve oğulları konutun önünde, gündoğusu yönünde buluşma çadırının önünde konaklayacaklardı. İsrailliler adına kutsal yerin bakımından sorumlu olacaklardı. Kutsal yere başka her kim yaklaşırsa öldürülecekti. Rabbin buyruğu uyarınca Musa ile Harun'un Levili boylardan saydıkları 1 aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 22.000'di. Sonra Rab Musa'ya, İsraillilerin 1 aylık ve daha yukarı yaştaki ilk doğan bütün erkeklerini say, adlarını yaz, dedi. İsraillilerin bütün ilk doğanlarının yerine Levilileri, yine İsraillilerin ilk doğan hayvanlarının yerine Levililerin hayvanlarını bana ayır. Ben Rabbim. Böylece Musa, Rabbin buyurduğu gibi, İsrailliler arasında ilk doğanların tümünü saydı. Adlarıyla yazılan, ilk doğan 1 aylık ve daha yukarı yaştaki erkeklerin sayısı 22.273'tü.
Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilerin ilk doğanları yerine Levilileri, hayvanları yerine de Levililerin hayvanlarını ayır. Levililer benim olacak. Ben Rabbim. İsraillilerin ilk doğanlarından olup Levililerin sayısını aşan 273 kişi için bedel alacaksın. Adam başına 5'er şekel al. Kutsal yerin 20 ceradan oluşan şekelini ölçü tut. Dipnot, 5 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 50 gram. Gümüş 20 cera, yaklaşık 10 gram. Gümüş. Levililerin sayısını aşanlardan bedel olarak alınan parayı Harun'la oğullarına ver. Böylece Musa, bedeli Levililer olanların sayısını aşan İsraillilerden bedel parasını aldı. İsraillilerin ilk doğanlarından 1365 kutsal yerin şekeli aldı. Dipnot, 1365 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 13,7 kilogram. Rabbin sözü uyarınca, Rabbin kendisine buyurduğu gibi, bedel parasını Harun'la oğullarına verdi. Kehatoğullarının görevleri bölüm 4. Rab Musa ile Harun'a, Levi oymağında Kehatoğullarına bağlı boy ve aileler arasında sayım yapın dedi, buluşma çadırında hizmet etmeye gelen 30 ile 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın. Dipnot, hizmet etmeye, İbranice savaşta görev almak anlamına da gelebilir. Kehatoğullarının buluşma çadırındaki görevi şudur, en kutsal eşyaları taşımak. Ordugah taşınacağı zaman Harun'la oğulları gelip bölme perdesini indirecekler ve levha sandığını bununla örtecekler. Sonra üzerine deri bir örtü geçirecek, üstüne de salt lacivert bir bez serecek, sırıklarını yerine koyacaklar. Dipnot, deri, yunus balığı derisi olabilir. Kutsal masanın üzerine lacivert bir bez serip üzerine tabakları, sahanları, tasları, dökmelik sunu testilerini koyacaklar. Masada sürekli ekmek bulunmasını sağlayacaklar. Bunların üzerine kırmızı bir bez serip deri bir örtüyle örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar. Işık veren kandilliği, kandillerini, fitil maşalarını, tablalarını ve zeytinyağı için kullanılan kaplarını lacivert bir bezle örtecekler. Kandillikle takımlarını deri bir örtüye sarıp sedyenin üzerine koyacaklar. Altın sunağın üzerine lacivert bir bez serip üzerine deri bir örtü örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar. Kutsal yerde kullanılan bütün eşyaları lacivert bir beze sarıp deri bir örtüyle örtecek, sedyenin üzerine koyacaklar. Sunaktan yağı, külü kaldıracak, sunağı mor bir bezle örtecekler. Sonra üzerine hizmet için kullanılan bütün takımları, ateş kaplarını, büyük çatalları, kürekleri, çanakları yerleştirip deri bir örtüyle örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar. Ordugah başka yere taşınırken Harun'la oğulları kutsal yere ait bütün eşyaları ve takımları örtmeyi bitirdikten sonra, Kehatoğulları onları taşımaya gelecekler. Ölmemek için kutsal eşyalara dokunmayacaklar. Buluşma çadırındaki bu eşyaların taşınması Kehatoğullarının sorumluluğu altındadır. Kahin Harun oğlu Elazar ışık için zeytinyağından, güzel kokulu buhurdan, günlük tahıl sunusundan ve meş yağından konuttan ve içindeki her şeyden kutsal yerli eşyalarından sorumlu olacaktır. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi, Kehat boylarının Levililerin arasından yok olmasına yol açmayın. En kutsal eşyalara yaklaşınca ölmemeleri için şöyle yapın, Harun'la oğulları kutsal yere girecek, her adamı göreceği işe atayıp ne taşıyacağını bildirecek. Ancak Kehatoğulları içeri girip bir an bile kutsal eşyalara bakmamalı, yoksa ölürler. Gerşonoğullarının görevleri Rab Musa'ya şöyle dedi, Gerşonoğullarını da boylarına, ailelerine göre say. Buluşma çadırındaki işlerde çalışabilecek 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri say. Hizmet etmek ve yük taşımak konusunda Gerşon boylarının sorumluluğu şudur, konutun perdelerini, buluşma çadırını ve örtüsünü, üzerindeki deri örtüyü, buluşma çadırının girişindeki perdeyi, konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerini, girişindeki perdeyi, ipleri ve bu amaçla kullanılan bütün eşyaları taşıyacaklar. Bu konuda gereken her şeyi Gerşonoğulları yapacak. Dipnot deri, yunus balığı derisi olabilir. Yapacakları bütün hizmetler yük taşıma ya da başka bir iş Harun'la oğullarının yönetimi altında yapılacaktır. Taşıyacakları yükten Gerşonoğullarını sorumlu tutacaksınız. Gerşon boylarının buluşma çadırıyla ilgili görevi budur. Kahin Harun oğlu İtamar'ın yönetimi altında hizmet edecekler. Merari oğullarının görevleri boylarına ve ailelerine göre Merari oğullarını say.
Buluşma çadırındaki işlerde çalışabilecek 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri say. Buluşma çadırında hizmet ederken şunları yapacaklar: konutun çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını, çadırı çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarını, kazıklarını, iplerini ve bunların kullanımıyla ilgili bütün eşyaları taşıyacaklar. Herkesi yapacağı belirli işe ata. Merari boylarının buluşma çadırıyla ilgili görevi budur. Kâhin Harun oğlu İtamar'ın yönetimi altında hizmet edecekler. Levililerin sayımı Musa, Harun ve topluluğun önderleri, boylarına ve ailelerine göre Kehatoğullarını, buluşma çadırındaki işlerde çalışabilecek 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar. Boylarına göre sayılanlar 2750 kişiydi. Buluşma çadırında hizmet gören Kehat boylarından sayılanlar bunlardı. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Musa ile Harun onları saydılar. Gerşonoğullarından boylarına ve ailelerine göre buluşma çadırındaki işlerde çalışabilecek 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar. Boylarına ve ailelerine göre sayılanlar 2630 kişiydi. Buluşma çadırında hizmet gören Gerşon boylarından sayılanlar bunlardı. Rabbin buyruğu uyarınca Musa ile Harun onları saydılar. Merari boylarına ve ailelerine göre buluşma çadırındaki işlerde çalışabilecek 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar. Boylarına göre sayılanlar 3200 kişiydi. Buluşma çadırında hizmet gören Merari boylarından sayılanlar bunlardı. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Musa ile Harun onları saydılar. Böylece Musa, Harun ve İsrail önderleri, boylarına ve ailelerine göre Levilileri, buluşma çadırında hizmet gören ve yük taşıma işini yapan 30 ile 50 yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar. Sayılanlar 8580 kişiydi. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, herkes yapacağı hizmete ve taşıyacağı yüke göre atandı. Böylece Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca yazıldılar. Topluluğu temiz tutmak bölüm 5 Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, deri hastalığı veya akıntısı olan ya da ölüye dokunduğundan kirli sayılan herkesi ordugahın dışına çıkarsınlar. Erkeği de kadını da çıkaracaksınız. Aralarında yaşadığım ordugahlarını kirletmemeleri için onları ordugahın dışına çıkaracaksınız. İsrail halkı denileni yaparak Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi onları ordugahın dışına çıkardı. Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, bir erkek ya da kadın, insanın işleyebileceği günahlardan birini işler, Rabbe ihanet ederse o kişi suçlu sayılır. İşlediği günahı itiraf etmeli. Karşılığını, 1/5'ini üzerine ekleyerek suç işlediği kişiye ödeyecek. Eğer kişinin işlenen suçun karşılığını alacak bir yakını yoksa, suçun karşılığı Rabbe ait olacak. Günahın bağışlanması için sunulan bağışlamalık koçla birlikte suçun karşılığı da kâhine verilecek. İsrail halkının kâhine sunduğu kutsal armağanların bağış kısımları kâhinin olacak. Herkesin kendine ayırdığı sunular kendinin, ama kâhine verdikleri kâhinin olacaktır. Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, kesme işareti eğer bir adamın karısı yoldan çıkar, ona ihanet eder, başka bir adamla yatar, kirlendiği halde bu olayı kocasından gizlerse ve tanık olmadığı için kadının yaptığı ortaya çıkmazsa, koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kadın suçluysa ya da suçlu olmadığı halde kocası onu kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, adam karısını kâhine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unu alacak. Üzerine zeytinyağı dökmeyecek, günlük koymayacak. Çünkü bu kıskançlık sunusudur. Suçu anımsatan anımsatma sunusudur. Dipnot, onda bir efa arpa unu, yaklaşık 1,5 kilogram. Kâhin kadını öne çağırıp Rabbin önünde durmasını sağlayacak. Sonra, toprak bir kabın içine kutsal su koyacak. Konutun kurulu olduğu yerden biraz toprak alıp suya katacak. Kadını Rabbin önünde durdurduktan sonra onun saçını açacak, anımsatma sunusu, yani kıskançlık sunusunu eline verecek. Kendisi de lanet getiren acı suyu elinde tutacak. Sonra kadına ant içirtip şöyle diyecek: eğer başka bir adam seninle yatmadıysa, kocanla evliyken yoldan çıkıp günah işlemediysen, lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin.
Ama kocanla evliyken yoldan çıkıp başka biriyle yatarak günah işlediysen kâhin kadına lanet andı içirtip şöyle diyecek: Rab sana eriyen kalça, şişen karın versin. Rab halkın arasında seni lanetli ve iğrenç duruma düşürsün. Lanet getiren bu su karnına girince karnını şişirsin, kalçanı eritsin. O zaman kadın, amin, amin, diyecek. Kâhin bu lanetleri bir kitaba yazıp acı suda yıkayacak. Lanet getiren acı suyu kadına içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek. Kâhin kadının elinden kıskançlık sunusunu alacak, Rabbin huzurunda salladıktan sonra sunağa getirecek. Kadının anma payı olarak sunudan bir avuç alıp sunakta yakacak. Sonra kadına suyu içirecek. Eğer kadın kocasına ihanet etmiş, kendini kirletmişse, lanet getiren suyu içince acı duyacak, karnı şişip kalçası eriyecek. Halkı arasında lanetli olacak. Ama kendini kirletmemişse, temizse, zarar görmeyecek, çocuk doğurabilecek. Kıskançlık yasası budur. Bir kadın yoldan çıkar, kocasıyla evliyken kendini kirletirse, ya da bir koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kâhin kadını Rabbin önünde durduracak, bu yasayı ona uygulayacak. Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek. Rabbin adanmışı bölüm 6 Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, eğer bir erkek ya da kadın Rabbe adanmış kişi olarak Rabbe özel bir adak adamak, kendini Rabbe adamak isterse, şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak, şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek. Üzüm suyu da içmeyecek. Yaş ya da kuru üzüm yemeyecek. Rabbe adanmışlığı süresince çekirdekten kabuğuna dek asmanın ürününden hiçbir şey yemeyecek. Rabbe adanmışlığı süresince başına ustura değmeyecek. Kendini Rabbe adadığı günler tamamlanıncaya dek kutsal olacak, saçını uzatacak. Kendini Rabbe adadığı günler boyunca ölüye yaklaşmayacak. Annesi, babası, erkek ya da kız kardeşi ölse bile onlar için kendini kirletmeyecek. Çünkü kendini Tanrısına adama simgesi başı üzerindedir. Adanmışlığı süresince Rab için kutsal olacaktır. Eğer ansızın yanında biri ölür, adamış olduğu başını kirletirse, temizlendiği gün, 7. gün saçını tıraş edecek. 8. gün buluşma çadırının giriş bölümünde kâhine 2 kumru ya da 2 güvercin sunacak. Kâhin birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece ölünün yanında bulunmakla kirlenen adam arınacak. O gün başını yeniden adayacak. Adanmışlığı süresince kendini Rabbe yeniden adayacak. Suç sunusu olarak 1 yaşında bir erkek kuzu getirecek. Önceki günler sayılmayacak, çünkü adanmışlığı kirlenmiş sayıldı. Adanmış kişi için yasa şudur: kendini adamış olduğu günler tamamlanınca, buluşma çadırının giriş bölümüne getirilecek. Orada Rabbe sunularını sunacak, yakmalık sunu için 1 yaşında kusursuz bir erkek kuzu, günah sunusu olarak 1 yaşında kusursuz bir dişi kuzu, esenlik sunusu için kusursuz bir koç, tahıl sunusu ve dökmelik sunularla birlikte bir sepet mayasız ekmek, ince undan zeytinyağıyla yoğrulmuş pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar. Kâhin bunları günah sunusu ve yakmalık sunu olarak Rabbin önünde sunacak. Esenlik kurbanı olarak da koçu mayasız ekmek sepetiyle birlikte Rabbe sunacak. İlgili tahıl ve dökmelik sunuları da sunacak. Sonra adanmış kişi buluşma çadırının giriş bölümünde adadığı saçını tıraş edecek, saçını alıp esenlik kurbanının altındaki ateşe koyacak. Adanmış kişi adadığı saçını tıraş ettikten sonra, kâhin koçun haşlanmış budunu, sepetten alacağı mayasız pide ve mayasız yufkayla birlikte adanmış kişinin eline koyacak. Sonra sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda bunları sallayacak. Bunlar sallanan döş ve bağış olarak sunulan butla birlikte kutsaldır, kâhin için ayrılacaktır. Bundan sonra adanmış kişi şarap içebilir. Adak adayan adanmış kişiyle ilgili yasa budur. Rabbe sunacağı sunu adağı uyarınca olacak. Elinden geldiğince daha fazlasını verebilir. Adanmışlıkla ilgili yasa uyarınca adadığı adağı yerine getirmelidir. Kâhinin yapacağı kutsama Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına de ki, İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki, Rab sizi kutsasın ve korusun, Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin, Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.
Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım. Önderlerin Rabbe verdiği armağanlar bölüm 7 Musa konutu bitirdiği gün onu meshetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da meshedip adadı. Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. Rabbe armağan olarak üstü kapalı 6 araba ve 12 öküz getirdiler, her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler. Sonra Rab Musa'ya, bunları buluşma çadırındaki hizmetlerde kullanılmak üzere onlardan alıp yapacakları işe göre Levililere ver dedi. Musa arabaları, öküzleri alıp Levililere verdi. Yapacakları işe göre Gerşonoğullarına 2 arabayla 4 öküz, Merarioğullarına da 4 arabayla 8 öküz verdi. Bunlar kâhin Harun oğlu İtamar'ın sorumluluğu altında yapıldı. Kehatoğullarına ise bir şey vermedi. Çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı. Meshedilen sunağın adanması için önderler armağanlarını sunağın önüne getirdiler. Çünkü Rab Musa'ya, sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak demişti. Birinci gün Yahuda oymağından Amminadav oğlu Nahş'ın armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Dipnot 130 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 1,3 kilogram. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, dipnot 10 şekel, yaklaşık 100 gram. Yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Amminadav oğlu Nahşon'un getirdiği armağanlar bunlardı. İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Suar oğlu Netanel'in getirdiği armağanlar bunlardı. Üçüncü gün Zevul'un oymağı önderi Helon oğlu Eliyav armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Helon oğlu Eliyav'ın getirdiği armağanlar bunlardı. Dördüncü gün Ruben oymağı önderi Şedeur oğlu Elisur armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Şedeur oğlu Elişur'un getirdiği armağanlar bunlardı. Beşinci gün Şimon oymağı önderi Surişaddey oğlu Şelumyıl armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Surişaddey oğlu Şelumiyel'in getirdiği armağanlar bunlardı. Altıncı gün Ged oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu.
Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Deuel oğlu Elyasaf'ın getirdiği armağanlar bunlardı. 7. gün Efraim oymağı önderi Ammihud oğlu Elişam armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Ammihud oğlu Elişama'nın getirdiği armağanlar bunlardı. 8. gün Manaşşe oymağı önderi Pedahsur oğlu Gamliel armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Pedahsur oğlu Gamliel'in getirdiği armağanlar bunlardı. 9. gün Benyamin oymağı önderi Gidoni oğlu Avidan armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Gidoni oğlu Avidan'ın getirdiği armağanlar bunlardı. 10. günden oymağı önderi Ammishaddey oğlu Ahiezer armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Ammishaddey oğlu Ahiezer'in getirdiği armağanlar bunlardı. 11. gün Aşer oymağı önderi Okran oğlu Pagiel armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Okran oğlu Pagiel'in getirdiği armağanlar bunlardı. 12. gün Naftali oymağı önderi Enan oğlu Ahira armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak, ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğrulmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak, yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, 1 yaşında bir erkek kuzu, günah sunusu için bir teke, esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Enan oğlu Ahira'nın getirdiği armağanlar bunlardı. Sunak mesedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: 12 gümüş tabak, 12 gümüş çanak, 12 altın tabak, her gümüş tabağın ağırlığı 130 şekel, her çanağın ağırlığı 70 şekeldi. Bütün gümüş eşyaların toplam ağırlığı 2400 kutsal yerin şekeliydi. Dipnot: 2400 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 24 kilogram. Buhur dolu 12 altın tabağın her birinin ağırlığı 10 kutsal yerin şekeliydi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi.
Dipnot, 120 şekel, yaklaşık 1,2 kilogram. Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı 12 boğa, 12 koç, 1 yaşında 12 erkek kuzuydu, günah sunusu için de 12 teke sunuldu. Esenlik kurbanı için sunulan hayvanların sayısı 24 sığır, 60 koç, 60 teke, 1 yaşında 60 kuzuydu. Sunak mesedildikten sonra, adanması için verilen armağanlar bunlardı. Musa Rab'le konuşmak için buluşma çadırına girince, levha sandığının bağışlanma kapağının üstündeki iki keruv arasından kendisine seslenen sesi duydu. Rab Musa ile bu şekilde konuştu. Dipnot, bağışlanma kapağı diye çevrilen İbranice kaporet sözcüğü Tanrı'nın öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrı ile barıştırıldığı yeri ifade ediyordu. Kandillikle ilgili kurallar bölüm 8 Rab Musa'ya şöyle dedi, Harun'a de ki, 7 kandili kandilliğin önünü aydınlatacak biçimde yerleştirsin. Harun söyleneni yaptı. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi, kandilleri kandilliğin önüne yerleştirdi. Kandillik, ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından, Rabbin Musa'ya gösterdiği örneğe göre yapıldı. Levililerin adanması Rab Musa'ya şöyle dedi, Levilileri İsraillilerin arasından ayırıp dinsel açıdan arındır. Onları arındırmak için şöyle yapacaksın, günahtan arındırma suyunu üzerlerine serp, bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini, giysilerini yıkamalarını sağla. Böylece arınmış olurlar. Sonra bir boğa ile tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un alsınlar, günah sunusu için sen de başka bir boğa alacaksın. Levilileri buluşma çadırının önüne getir, bütün İsrail topluluğunu da topla. Levilileri Rabbin huzuruna getireceksin, İsrailliler ellerini üzerlerine koyacaklar. Harun, Rabbin hizmetini yapabilmeleri için, İsraillilerin arasından adak olarak Levilileri Rabbe adayacak. Levililer ellerini boğaların başına koyacaklar, günahlarını bağışlatmak için boğalardan birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak Rabbe sunacaksın. Levililer Harun'la oğullarının önünde duracaklar. Onları adak olarak Rabbe adayacaksın. Levilileri öbür İsraillilerin arasından bu şekilde ayıracaksın. Levililer benim olacak. Sen onları arındırıp adak olarak adadıktan sonra, Levililer buluşma çadırındaki hizmeti yerine getirmeye başlayacaklar. Çünkü İsrailliler arasından Levililer tümüyle bana verilmiştir. İlk doğanların, İsrailli kadınların doğurdukları ilk erkek çocukların yerine onları kendime ayırdım. İsrailliler arasında ilk doğan insan ya da hayvan benimdir. Mısır'da ilk doğanları yok ettiğim gün, onları kendime ayırdım. İsrail'de ilk doğan erkek çocukların yerine Levilileri seçtim. İsrailliler kutsal yere yaklaştıklarında belaya uğramamaları için, onların adına buluşma çadırındaki hizmeti yerine getirmek ve günahlarını bağışlatmak üzere, onların arasından Levilileri Harun'la oğullarına armağan olarak verdim. Musa, Harun ve bütün İsrail topluluğu Levililer için söyleneni yaptılar. İsrailliler Rabbin Musa'ya Levililerle ilgili verdiği her buyruğu yerine getirdiler. Levililer kendilerini günahtan arındırıp giysilerini yıkadılar. Sonra Harun onları Rabbin huzurunda adak olarak adadı, onları arındırmak için günahlarını bağışlattı. Bundan sonra Levililer Harun'la oğullarının sorumluluğu altında buluşma çadırındaki hizmetlerini yapmaya geldiler. Rabbin Levililere ilişkin Musa'ya verdiği buyrukları yerine getirdiler. Rab Musa'ya şöyle dedi, Levililerle ilgili kural şudur, 25 ve daha yukarı yaşta olanlar buluşma çadırında hizmet edecekler. Ancak 50 yaşına gelince yaptıkları hizmetten ayrılıp bir daha çadırda çalışmayacaklar. Buluşma çadırında görev yapan kardeşlerine yardımcı olacaklar, ama kendileri hizmet etmeyecekler. Levililerin sorumluluklarını böyle düzenleyeceksin. Fısıh kurbanı ile ilgili kurallar bölüm 9 İsraillilerin Mısır'dan çıkışlarının 2. yılının 1. ayında Rab Sina çölünde Musa'ya şöyle seslendi, İsrailliler fısıh kurbanını belirlenen zamanda kessinler. Bütün kurallar, ilkeler uyarınca kurbanı belirlenen zamanda, bu ayın 14. gününün akşamüstü keseceksiniz. Böylece Musa İsraillilere fısıh kurbanını kesmelerini söyledi. Onlar da Sina çölünde 1. ayın 14. gününün akşamüstü fısıh kurbanını kestiler. Her şeyi Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Ancak, ölüye dokunduklarından kirli sayılan bazı kişiler o gün fısıh kurbanını kesemediler.
Aynı gün Musa ile Harun'a gelip Musa'ya, ölüye dokunduğumuzdan kirli sayılırız dediler. Ama öbür İsraillilerle birlikte belirlenen zamanda Rabbin sunusunu sunmamız neden engellensin? Musa, Rabbin sizinle ilgili bana neler söyleyeceğini duyuncaya dek bekleyin dedi. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki, sizlerden ya da soyunuzdan ölüye dokunduğu için kirli sayılan ya da uzak bir yolculukta bulunan biri Rabbin fısıh kurbanını kesebilir. 2. ayın 14. gününün akşamüstü fısıh kurbanını kesip mayasız ekmek ve acı otlarla yiyecek. Sabaha dek kurbandan bir şey bırakmayacak, kemiklerini kırmayacak. Fısıh kurbanını bütün kuralları uyarınca kesmelidir. Ancak, temiz sayılan ve yolculukta olmayan biri fısıh kurbanını kesmeyi savsaklarsa, halkının arasından atılacaktır. Çünkü belirlenen zamanda Rabbin sunusunu sunmamıştır. Günahının cezasını çekecektir. Aranızda yaşayan bir yabancı Rabbin fısıh kurbanını kesmek isterse, fısıhın kuralları, ilkeleri uyarınca kesmelidir. Yerli ya da yabancı için aynı kuralı uygulamalısınız. Konutun üstündeki bulut konut, yani levha sandığının bulunduğu çadır kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bulut akşamdan sabaha dek ateşi andırdı. Bu hep böyle sürüp gitti. Konutu kaplayan bulut gece ateşi andırıyordu. İsrailliler ancak bulut çadırın üzerinden kalkınca göçer, bulut nerede durursa orada konaklarlardı. Rabbin buyruğu uyarınca göç eder, yine Rabbin buyruğu uyarınca konaklarlardı. Bulut konutun üzerinde durdukça yerlerinden ayrılmazlardı. Bulut konutun üzerinde uzun süre durduğu zaman Rabbin buyruğuna uyar, yola çıkmazlardı. Bazen bulut konutun üzerinde birkaç gün kalırdı. Halk da Rabbin verdiği buyruğa göre ya konakladığı yerde kalır ya da göç ederdi. Bazı günler bulut akşamdan sabaha dek kalır, sabah konutun üzerinden kalkar kalkmaz halk yola çıkardı. Gece olsun, gündüz olsun, bulut konutun üzerinden kalkar kalkmaz halk yola çıkardı. Bulut konutun üzerinde 2 gün, 1 ay ya da uzun süre kalsa bile, İsrailliler konakladıkları yerde kalır, yola koyulmazlardı. Ama bulut kalkar kalkmaz yola çıkarlardı. Rabbin buyruğu uyarınca konaklar ya da yola çıkarlardı. Böylece Rabbin Musa aracılığıyla verdiği buyruğa uydular. Gümüş borazanlar bölüm 10 Rab Musa'ya şöyle dedi, dövme gümüşten 2 borazan yapacaksın, bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. 2 borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, buluşma çadırının girişi önünde toplanacak. Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın. Borazanları kahin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. Sevinçli olduğunuz günler kutladığınız bayramlar ve yeni ay törenlerinde yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız Rabbim. İsrailliler Sina'dan ayrılıyor 2. yılın 2. ayının 20. günü bulut levha sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı. İsrailliler de Sina çölünden göç etmeye başladılar. Bulut Paran çölünde durdu. Bu, Rabbin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi. Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşın komuta ediyordu. İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel, Zevul'un oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliyav komuta ediyordu. Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğullarıyla Meraroğulları yola koyuldular. Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu. Şimon oymağının bölüğüne Surişaddey oğlu Şelumil, Ged oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu. Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu. Efraim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efraim bölüğüne Ammihud oğlu Elişam'a komuta ediyordu.
Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel, Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu. En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişaddey oğlu Ahiezer komuta ediyordu. Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel, Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu. Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi. Musa, kayınbabası Midyanlı Ruel oğlu Hovava, Rabbin, size vereceğim dediği yere gidiyoruz dedi, bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü Rab İsrail'e iyilik edeceğine söz verdi. Hovav, gelmem diye yanıtladı, ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim. Musa, lütfen bizi bırakma diye üsteledi, çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin. Bizimle gelirsen, Rabbin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız. Rabbin dağından ayrılıp 3 günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için Rabbin antlaşma sandığı 3 gün boyunca önleri sıra gitti. Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da Rabbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu. Sandık yola çıkınca Musa, "Ya Rab, kalk düşmanların dağılsın, senden nefret edenler önünden kaçsın" diyordu. Sandık konaklayınca da, "Ya Rab, binlerce, 10 binlerce İsrailliye dön" diyordu. Halk yakınıyor. Bölüm 11 Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. Rab bunu duyunca öfkelendi, aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti. Halk Musa'ya yalvardı. Musa Rab'be yakarınca ateş söndü. Bu nedenle oraya Tavera adı verildi. Çünkü Rabbin gönderdiği ateş onların arasında yanmıştı. Dipnot Tavera, yangın anlamına gelir. Derken, halkın arasındaki yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailliler de yine ağlayarak, keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler, Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Menkişniş tohumuna benzerdi, görünüşü de reçine gibiydi. Halk çıkıp onu toplar, değirmende öğütür ya da havanda döverdi. Çömlekte haşlayıp pide yaparlardı. Tadı zeytinyağında pişirilmiş yiyeceklere benzerdi. Gece ordugaha çiğ düşerken, mende birlikte düşerdi. Musa herkesin, her ailenin çadırının önünde ağladığını duydu. Rab buna çok öfkelendi. Musa da üzüldü. "Rabbe, kuluna neden kötü davrandın?" dedi, "Seni hoşnut etmeyen ne yaptım ki, bu halkın yükünü bana yüklüyorsun? Bütün bu halka ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum? Öyleyse neden emzikteki çocuğu taşıyan bir dağdı gibi, atalarına ant içerek söz verdiğin ülkeye onları kucağımda taşımamı istiyorsun? Bütün bu halka verecek eti nereden bulayım? Bana, bize yiyecek et ver diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam, bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan eğer gözünde lütuf bulduysam lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyeyim." Rab Musa'ya, halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi topla dedi, onları buluşma çadırına getir, yanında dursunlar. Ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımamın için sana yardım edecekler. Halka de ki, yarın için kendinizi kutsayın, et yiyeceksiniz. Keşke yiyecek biraz et olsaydı, Mısır'da durumumuz iyiydi diye ağladığınızı Rab duydu. Şimdi yemeniz için size et verecek. Yalnız 1 gün, 2 gün, 5, 10 ya da 20 gün değil, 1 ay boyunca, burnunuzdan gelinceye dek, tiksinene dek yiyeceksiniz. Çünkü aranızda olan Rabbi reddettiniz. Onun önünde, Mısır'dan neden çıktık diyerek ağladınız. Musa, aralarında bulunduğum halkın 600 bini yetişkin erkektir diye karşılık verdi, oysa sen, bu halka 1 ay boyunca yemesi için et vereceğim diyorsun. Bütün davarlar, sığırlar kesilse, onları doyurur mu? Denizdeki bütün balıklar tutulsa, onları doyurur mu? Rab, elim kısaldı mı? Diye yanıtladı, sana söylediklerimin yerine gelip gelmeyeceğini şimdi göreceksin. Böylece Musa dışarı çıkıp Rabbin kendisine söylediklerini halka bildirdi. Halkın ileri gelenlerinden 70 adam toplayıp çadırın çevresine yerleştirdi. Sonra Rab bulutun içinde inip Musa ile konuştu.
Musa'nın üzerindeki ruhtan alıp 70 ileri gelene verdi. Ruhu alınca peygamberlik ettilerse de, daha sonra hiç peygamberlik etmediler. Eldat ve Medat adında 2 kişi ordugahta kalmıştı. Seçilen 70 kişi arasındaydılar ama çadıra gitmemişlerdi. Ruh üzerlerine konunca ordugahta peygamberlik ettiler. Bir genç koşup Musa'ya, Eldat'la Medat ordugahta peygamberlik ediyor, diye haber verdi. Gençliğinden beri Musa'nın yardımcısı olan Nun oğlu Yeşu, ey efendim Musa, onlara engel ol dedi. Ama Musa, sen benim adıma mı kıskanıyorsun? Diye yanıtladı, keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Sonra Musa ile İsrail'in ileri gelenleri ordugaha döndüler. Rab bıldırcın gönderiyor. Rab denizden bıldırcın getiren bir rüzgar gönderdi. Rüzgar bıldırcınları ordugahın her yönünden bir günlük yol kadar uzaklığa, yerden 2 arşın yüksekliğe indirdi. Dipnot, 2 arşın, yaklaşık 90 santimetre. Halk bütün gün, bütün gece ve ertesi gün durmadan bıldırcın topladı. Kimse 10 homerden az toplamadı. Bıldırcınları ordugahın çevresine serdiler. Dipnot, 10 homer, yaklaşık 2200 litrelik bir ölçek. Et daha halkın dişleri arasındayken, çiğnemeye vakit kalmadan Rab öfkelendi, onları büyük bir yıkımla cezalandırdı. Bu nedenle oraya Kivrot Hattava adı verildi. Başka yiyeceklere özlem duyanları oraya gömdüler. Dipnot, Kivrot Hattava, özlem mezarları anlamına gelir. Halk Kivrot Hattava'dan Haserot'a göç edip orada kaldı. Miryam'la Harun'un yakınmaları bölüm 12. Musa Küşlü bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler. Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu? Dediler, bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Rab bu yakınmaları duydu. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Rab ansızın Musa, Harun ve Miryam'a, üçünüz buluşma çadırına gelin dedi. Üçü de gittiler. Rab bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi, sözlerime kulak verin, eğer aranızda bir peygamber varsa, ben Rab görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil, açıkça, yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü. Musa'ya, ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma dedi, Miryam etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin. Musa Rabbe, ey Tanrı, lütfen Miryam'ı iyileştir diye yakardı. Rab, babası onun yüzüne tükürseydi, 7 gün utanç içinde kalmayacak mıydı? Diye karşılık verdi, onu 7 gün ordugahtan uzaklaştırın, sonra geri getirilsin. Böylece Miryam 7 gün ordugahtan uzaklaştırıldı, o geri getirilene dek halk yola çıkmadı. Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran çölünde konakladı. Kenan ülkesine casuslar gönderiliyor bölüm 13. Rab Musa'ya, İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder dedi, ataların her oymağından bir önder gönder. Musa Rabbin buyruğu uyarınca Paran çölünden adamları gönderdi. Hepsi İsrail halkının önderlerindendi. Adları şöyleydi, Ruben oymağından Zakkur oğlu Şammua, Şimon oymağından Hori oğlu Şafat, Yahuda oymağından Yefan oğlu Kalev, İssakar oymağından Yusuf oğlu Yigal, Efraim oymağından Nun oğlu Hoşea, Benyamin oymağından Rafu oğlu Palti, Zevulun oymağından Sodi oğlu Gaddiel, Yusuf oymağından Manaşşe oymağından Susi oğlu Gaddi, Dan oymağından Gemalli oğlu Ammel, Aşer oymağından Mikael oğlu Setur, Naftali oymağından Vofsi oğlu Nahbi, Ged oymağından Maki oğlu Geuel. Ülkeyi araştırmak üzere Musa'nın gönderdiği adamlar bunlardı. Musa'nın oğlu Hoşea'ya Yeşu adını verdi. Dipnot, Hoşea kurtuluş, Yeşu Rab kurtuluştur anlamına gelir. Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, Negev'e, dağlık bölgeye gidin dedi, nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü zayıf mı, çok mu az mı olduğunu öğrenin.
Yaşadıkları ülke iyi mi kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu değil mi anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı. Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin çölünden Levo-Hamat'a doğru Rehova'dek araştırdılar. Negev'den geçip Anakoğullarından Ahim'in, Şeşay ve Talmay'ın yaşadığı Hevron'a vardılar. Hevron Mısır'daki Soğun kentinden 7 yıl önce kurulmuştu. Dipnot, Soğun kenti, Tanis kenti olduğu sanılıyor. Eşkol Vadisi'ne varınca, üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar, incir de aldılar. İsraillilerin kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol Vadisi adı verildi. Dipnot, Eşkol, salkım anlamına gelir. 40 gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. Paran çölündeki Kadeş'e, Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya, bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler, gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri ancak orada yaşayan halk güçlü, kentlerde surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük. Amalekliler Negev'de, Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede, Kenanlılar da denizin yanında ve Şera ırmağının kıyısında yaşıyor. Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ne var ki, kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler, üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Ne filleri, ne fillerin soyundan gelen Anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük. Halk başkaldırıyor bölüm 14 O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara, keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler, Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Sonra birbirlerine, kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Bunun üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu ile Yefan oğlu Kalev giysilerini yırttılar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler, içinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti. Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın topluluk onları taşa tutmayı düşünürken, ansızın Rabbin görkemi buluşma çadırında bütün İsrail halkına göründü. Rab Musa'ya şöyle dedi, ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın, ne zamana dek bana iman etmeyecekler? Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. Musa, Mısırlılar bunu duyacak diye karşılık verdi. Çünkü bu halkı gücünle onların arasından sen çıkardın. Kenan topraklarında yaşayan halka bunu anlatacaklar. Ya Rab, bu halkın arasında olduğunu, onlarla yüz yüze görüştüğünü, bulutunun onların üzerinde durduğunu, gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu içinde onlara yol gösterdiğini duymuşlar. Eğer bu halkı bir insanmış gibi yok edersen, senin ününü duymuş olan bu uluslar, Rab ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkı götüremediği için onları çölde yok etti diyecekler. Şimdi gücünü göster, ya Rab. Demiştin ki, Rab tez öfkelenmez, sevgisi engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz, babaların işlediği suçun hesabını 3. 4. kuşak çocuklarından sorar. Mısır'dan çıkışlarından bugüne dek bu halkı nasıl bağışladıysan, büyük sevgin uyarınca onların suçunu bağışla.
Rab, dileğin üzerine onları bağışladım diye yanıtladı, ne var ki, varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki, yüceliğimi, Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim, onun soyu orayı miras alacak. Amaleklilerle Kenanlılar ovada yaşıyorlar. Siz yarın geri dönün, Kızıldeniz yolundan çöle gidin. Rab Musa ile Harun'a da, bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek? Dedi, bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyor de, varlığım adına ant içerim ki, söylediklerinizin aynısını size yapacağım, cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen, 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefan oğlu Kalevlen'un oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim, orayı tanıyacaklar. Size gelince, cesetleriniz bu çöle serilecek. Çocuklarınız, hepiniz ölünceye dek 40 yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar 40 gün, her gün için bir yıldan 40 yıl suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Sizden yüz çevirdiğimi bileceksiniz ben Rab söyledim, bana karşı toplanan bu kötü topluluğa bunları gerçekten yapacağım. Bu çölde yıkıma uğrayacak, burada ölecekler. Musa'nın ülkeyi araştırmak üzere gönderdiği adamlar geri dönüp ülke hakkında kötü haber yayarak bütün topluluğun Rab'be söylenmesine neden oldular. Ülke hakkında kötü haber yayan bu adamlar Rabbin önünde ölümcül hastalıktan öldüler. Ülkeyi araştırmak üzere gidenlerden yalnız Nun oğlu Yeşu'yla Yefan oğlu Kalev sağ kaldı. Musa bu sözleri İsrail halkına bildirince, halk yasa büründü. Sabah erkenden kalkıp dağın tepesine çıktılar. Günah işledik dediler, ama Rabbin söz verdiği yere çıkmaya hazırız. Bunun üzerine Musa, neden Rabbin buyruğuna karşı geliyorsunuz? Dedi, bunu başaramazsınız. Savaşa gitmeyin, çünkü Rab sizinle olmayacak. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız. Amaleklilerle Kenanlılar sizinle orada karşılaşacak ve sizi kılıçtan geçirecekler. Çünkü Rabbin ardınca gitmekten vazgeçtiniz. Rab de sizinle olmayacak. Öyleyken, kendilerine güvenerek dağlık bölgenin tepesine çıktılar. Rabbin antlaşma sandığı da Musa'da ordugahta kaldı. Dağlık bölgede yaşayan Amaleklilerle Kenanlılar üzerlerine saldırdılar, Horma kentine dek onları kovalayıp bozguna uğrattılar. Sunularla ilgili kurallar bölüm 15 Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince, Rabbi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak Rabbe sığır ya da davar sunacaksınız. Sunu sunan kişi Rabbe tahıl sunusu olarak 1/4 hin zeytinyağı ile yoğrulmuş 1/10 efa ince un sunacak. Dipnot 1/10 efa, yaklaşık 1,3 kilogram yakmalık sunu ya da kurban için, her kuzuya dökmelik sunu olarak 1/4 hin şarap hazırla. Dipnot, 1/4 hin, yaklaşık 0,9 litre. Koç sunarken tahıl sunusu olarak 1/3 hin zeytinyağı ile yoğrulmuş 1/2 efa ince un hazırla. Dipnot 1/3 hin, yaklaşık 1,2 litre 1/2 efa, yaklaşık 2,6 kilogram dökmelik sunu olarak da 1/3 hin şarap san. Bunları Rabbi hoşnut eden koku olarak sunacaksın. Rabbe yakmalık sunu, özel adak kurbanı ya da esenlik sunusu olarak bir boğa sunduğunda, boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak yarım hin zeytinyağı ile yoğrulmuş 1/3 efa ince un san. Dipnot yarım hin, yaklaşık 1,8 litre 1/3 efa, yaklaşık 3,9 kilogram ayrıca dökmelik sunu olarak yarım hin şarap san, yakılan bu sunu Rabbi hoşnut eden bir koku olacak. Sığır, koç, davar kuzu ya da keçi böyle hazırlanacak. Kaç hayvan sunacaksan her biri için aynı şeyleri yapacaksın. Her İsrail yerlisi Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken bunları aynen yapmalıdır. Kuşaklar boyunca aranızda yaşayan bir yabancı ya da yerli olmayan bir konuk,
Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken, sizin uyguladığınız kuralları uygulamalıdır. Sizin ve aranızda yaşayan yabancılar için topluluk aynı kuralları uygulamalıdır. Kuşaklar boyunca kalıcı bir kural olacak bu. Rabbin önünde siz nasılsanız, aranızda yaşayan yabancı da aynı olacak. Size de aranızda yaşayan yabancıya da aynı yasalar ve kurallar uygulanacak. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, sizi götüreceğim ülkeye girip o ülkenin ekmeğinden yediğinizde, bir kısmını bana sunacaksınız. İlk tahılınızdan sunu olarak bir pide sunacaksınız, bunu harmanınızdan bir sunu olarak sunacaksınız. İlk tahılınızdan yapılmış bu sunuyu kuşaklar boyunca Rabbe sunacaksınız. Günah için sunu eğer bilmeden günah işlediyseniz, Rabbin Musa'ya verdiği buyruklardan herhangi birini Rabbin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi yerine getirmediyseniz ve bu günah bilmeden işlendiyse, bütün topluluk Rabbi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa, günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır. Kahin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak, halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden Rab için yakılan sunu olarak sunularını ve günah sunularını sundular. Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi. Eğer biri bilmeden günah işlerse, günah sunusu olarak 1 yaşında bir dişi keçi getirmeli. Kahin Rabbin önünde, bilmeden günah işleyen kişinin günahını bağışlatacak. Bağışlatma yapılınca kişi bağışlanacak. Bilmeden günah işleyen İsrail yerlisi içinde aranızda yaşayan yabancı içinde aynı yasayı uygulayacaksınız. Yerli ya da yabancı biri bilerek günah işlerse, Rabbe saygısızlık etmiştir. Bu kişi halkının arasından atılmalı. Rabbin sözünü küçümsemiş, buyruklarına karşı gelmiştir. Bu nedenle o kişi halkının arasından kesinlikle atılacak, suçunun cezasını çekecektir. Şabat gününü tutmayan öldürülüyor. İsrailliler çöldeyken, Şabat günü odun toplayan birini buldular. Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa ile Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler. Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular. Derken Rab Musa'ya, o adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun dedi. Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi, onu taşlayarak öldürdüler. Püsküllerle ilgili kural Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, kuşaklar boyunca giysinizin 4 yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. Öyle ki, püskülleri gördükçe Rabbin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle Rabbin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab benim. Tanrınız Rab benim. Korah, Datan ve Avayrem başkaldırıyor. Bölüm 16 Levi oğlu Kehat oğlu Yişir oğlu Korah, Ruben soyundan Eliav oğullarından Datan, Avayrem ve Pelet oğlu 10 toplulukça seçilen, tanınmış 250 İsrailli önderle birlikte Musa'ya başkaldırdı. Hep birlikte Musa ile Harun'un yanına varıp, çok ileri gittiniz dediler, bütün topluluğun her bireyi kutsaldır ve Rab onların arasındadır. Öyleyse neden kendinizi Rabbin topluluğundan üstün görüyorsunuz? Bunu duyan Musa yüzüstü yere kapandı. Sonra Korah'la yandaşlarına şöyle dedi, sabah Rab kimin kendisine ait olduğunu, kimin kutsal olduğunu açıklayacak ve o kişiyi huzuruna çağıracak. Rab seçeceği kişiyi huzuruna çağıracak. Ey Korah ve yandaşları, kendinize buhurdanlar alın. Yarın Rabbin huzurunda buhurdanlarınızın içine ateşin üstüne de buhur koyun. Rabbin seçeceği kişi, kutsal olan kişidir. Ey Levililer, çok ileri gittiniz. Musa Korah'la konuşmasını şöyle sürdürdü, Ey Levililer, beni dinleyin. İsrail'in Tanrısı sizi kendi huzuruna çıkarmak için ayırdı. Rabbin konutunun hizmetini yapmanız, topluluğun önünde durmanız, onlara hizmet etmeniz için sizi İsrail topluluğunun arasından seçti. Sizi ve bütün Levili kardeşlerinizi huzuruna çıkardı. Bu yetmiyormuş gibi kahinliği de mi istiyorsunuz?
Ey Korah, senin ve yandaşlarının böyle toplanması Rabbe karşı gelmektir. Harun kim ki, ona dil uzatıyorsunuz? Sonra Musa Eliav Datan'la Abiram'ı çağırttı. Ama onlar, gelmeyeceğiz dediler, bizi çölde öldürtmek için süt ve bal akan ülkeden çıkardın. Bu yetmiyormuş gibi başımıza geçmek istiyorsun. Bizi süt ve bal akan ülkeye götürmediğin gibi mülk olarak bize tarlalar, bağlarda vermedin. Bu adamları kör mü sanıyorsun? Hayır, gelmeyeceğiz. Çok öfkelenen Musa Rabbe, onların sunularını önemseme. Onlardan bir eşek bile almadım, üstelik hiçbirine de haksızlık etmedim dedi. Sonra Korah'a, yarın sen ve bütün yandaşların sen de, onlar da Rabbin önünde bulunmak için gelin dedi, Harun da gelsin. Herkes kendi buhurdanını alıp içine buhur koysun. 250 kişi birer buhurdan alıp Rabbin önüne getirsin. Harun'la sen de buhurdanlarınızı getirin. Böylece herkes buhurdanını alıp içine ateşin üstüne de buhur koydu. Sonra Musa ve Harun'la birlikte buluşma çadırının giriş bölümünde durdular. Korah bütün topluluğu Musa ile Harun'un karşısında buluşma çadırının giriş bölümünde toplayınca, Rabbin görkemi bütün topluluğa göründü. Rab, Musa ile Harun'a, bu topluluğun arasından ayrılın da onları bir anda yok edeyim dedi. Musa ile Harun yüzüstü yere kapanarak, ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı dediler, bir kişi günah işledi diye bütün topluluğa mı öfkeleneceksin? Rab Musa'ya, topluluğa söyle, Korah'ın, Datan'ın, Abiram'ın çadırlarından uzaklaşsınlar dedi. Musa Datan'la Abiram'a gitti. İsrail'in ileri gelenleri onu izledi. Topluluğu uyararak, bu kötü adamların çadırlarından uzak durun dedi, onların hiçbir şeyine dokunmayın. Yoksa onların günahları yüzünden canınızdan olursunuz. Bunun üzerine topluluk Korah, Datan ve Abiram'ın çadırlarından uzaklaştı. Datan'la Abiram çıkıp karıları, küçük büyük çocuklarıyla birlikte çadırlarının önünde durdular. Musa şöyle dedi, bütün bunları yapmam için Rabbin beni gönderdiğini, kendiliğimden bir şey yapmadığımı şuradan anlayacaksınız. Eğer bu adamlar herkes gibi doğal bir ölümle ölür, herkesin başına gelen bir olayla karşılaşırlarsa, bilin ki beni Rab göndermemiştir. Ama Rab yepyeni bir olay yaratırsa, yer yarılıp onları ve onlara ait olan her şeyi yutarsa, ölüler diyarına diri diri inerlerse, bu adamların Rabbe saygısızlık ettiklerini anlayacaksınız. Musa konuşmasını bitirir bitirmez Korah, Datan ve Abiram'ın altındaki yer yarıldı. Yer yarıldı, onları, ailelerini, Korah'ın adamlarıyla mallarını yuttu. Sahip oldukları her şeyle birlikte diri diri ölüler diyarına indiler. Yer onların üzerine kapandı. Topluluğun arasından yok oldular. Çığlıklarını duyan çevredeki İsrailliler, yer bizi de yutmasın diyerek kaçıştılar. Rabbin gönderdiği ateş buhur sunan 250 adamı yakıp yok etti. Rab Musa'ya şöyle dedi, kahin Harun oğlu Elazar'a buhurdanları ateşin içinden çıkarmasını, ateş korlarını az öteye dağıtmasını söyle. Çünkü buhurdanlar kutsaldır. İşledikleri günahtan ötürü öldürülen bu adamların buhurdanlarını levha haline getirip sunağı bunlarla kapla. Buhurdanlar Rabbe sunuldukları için kutsaldır. Bunlar İsrailliler için bir uyarı olsun. Böylece kahin Elazar, yanarak ölen adamların getirdiği tunç buhurdanları Rabbin Musa aracılığıyla kendisine söylediği gibi alıp döverek sunağı kaplamak için levha haline getirdi. Bu, İsraillilere Harun'un soyundan gelenlerden başka hiç kimsenin Rabbin önüne çıkıp buhur yakmaması gerektiğini anımsatacaktı. Yoksa o kişi Korah'la yandaşları gibi yok olacaktı. Ertesi gün bütün İsrail topluluğu Musa ile Harun'a söylenmeye başladı. Rabbin halkını siz öldürdünüz diyorlardı. Topluluk Musa ile Harun'a karşı toplanıp buluşma çadırına doğru yönelince, çadırı ansızın bulut kapladı ve Rabbin görkemi göründü. Musa ile Harun buluşma çadırının önüne geldiler. Rab Musa'ya, bu topluluğun arasından ayrılın da onları birden yok edeyim dedi. Musa ile Harun yüzüstü yere kapandılar. Sonra Musa Harun'a, buhurdanını alıp içine sunaktan ateş koy, üstüne de buhur koy dedi, günahlarını bağışlatmak için hemen topluluğa git. Çünkü Rab öfkesini yağdırdı. Öldürücü hastalık başladı. Harun Musa'nın dediğini yaparak buhurdanını alıp topluluğun ortasına koştu. Halkın arasında öldürücü hastalık başlamıştı. Harun buhur sunarak topluluğun günahını bağışlattı.
O ölülerle dirilerin arasında durunca, öldürücü hastalık da dindi. Korah olayında ölenler dışında, öldürücü hastalıktan ölenlerin sayısı 14.700 kişiydi. Öldürücü hastalık dindiğinden, Harun Musa'nın yanına, buluşma çadırının giriş bölümüne döndü. Harun'un DNA bölüm 17 Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz. Levi oymağının değneği üzerine Harun'un adını yazacaksın, her oymak önderi için bir değnek olacak. Değnekleri buluşma çadırında sizinle buluştuğum levha sandığının önüne koy. Seçeceğim kişinin değneği filiz verecek. İsrail halkının sizden sürekli yakınmasına son vereceğim. Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri, her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirdiler. Harun'un değneği de aralarındaydı. Musa değnekleri levha sandığının bulunduğu çadırda Rabbin önüne koydu. Ertesi gün Musa levha sandığının bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymağını temsil eden Harun'un değneği filiz vermiş, tomurcuklanıp çiçek açmış, badem yetiştirmiş. Musa bütün değnekleri Rabbin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı, her biri kendi değneğini aldı. Rab Musa'ya, başkaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneğini saklanmak üzere levha sandığının önüne koy dedi, onların benden yakınmalarına son vereceksin, öyle ki, ölmesinler. Musa Rabbin buyruğu uyarınca davrandı. İsrailliler Musa'ya, yok olacağız öleceğiz hepimiz yok olacağız dediler, Rabbin konutuna her yaklaşan ölüyor. Hepimiz mi yok olacağız? Kahinlerle Levililerin görevi bölüm 18 Rab Harun'a, sen, oğulların ve ailen kutsal yere ilişkin suçtan sorumlu tutulacaksınız dedi, kahinlik görevinizle ilgili suçtan da sen ve oğulların sorumlu tutulacaksınız. Sen ve oğulların levha sandığının bulunduğu çadırın önünde hizmet ederken, atanız Levi'nin oymağından kardeşlerinizin de size katılıp yardım etmelerini sağlayın. Senin sorumluluğun altında çadırda hizmet etsinler. Ancak, siz de onlar da ölmeyesiniz diye kutsal yerin eşyalarına ya da sunağa yaklaşmasınlar. Seninle çalışacak ve buluşma çadırıyla ilgili bütün hizmetlerden sorumlu olacaklar. Levililer dışında hiç kimse bulunduğunuz yere yaklaşmayacak. Bundan sonra İsrail halkına öfkelenmemem için kutsal yerin sunağın hizmetinden sizler sorumlu olacaksınız. Ben İsrailliler arasından Levili kardeşlerinizi size bir armağan olarak seçtim. Buluşma çadırıyla ilgili hizmeti yapmaları için onlar bana adanmıştır. Ama sunaktaki ve perdenin ötesindeki kahinlik görevini sen ve oğulların üstleneceksiniz. Kahinlik görevini size armağan olarak veriyorum. Sizden başka kutsal yere kim yaklaşırsa öldürülecektir. Kahinlerle Levililerin payı Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Bana sunulan kutsal sunuların bağış kısımlarını sana veriyorum. Bunları sonsuza dek pay olarak sana ve oğullarına veriyorum. Sunakta tümüyle yakılmayan, bana sunulan en kutsal sunulardan şunlar senin olacak: tahıl, suç ve günah sunuları. En kutsal sunular senin ve oğullarının olacak. Bunları en kutsal sunu olarak yiyeceksin. Her erkek onlardan yiyebilir. Onları kutsal sayacaksın. Ayrıca şunlar da senin olacak: İsraillilerin sunduğu sallamalık sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Ailende dinsel açıdan temiz olan herkes onları yiyebilir. Rabbe verdikleri ilk ürünleri zeytinyağının, yeni şarabın, tahılın en iyisini sana veriyorum. Ülkede yetişen ilk ürünlerden Rabbe getirdiklerinin tümü senin olacak. Ailende dinsel açıdan temiz olan herkes onları yiyebilir. İsrail'de Rabbe koşulsuz adanan her şey senin olacak. İnsan olsun hayvan olsun Rabbe adanan her rahmin ilk ürünü senin olacak. Ancak ilk doğan her çocuk ve kirli sayılan hayvanların her ilk doğanı için kesinlikle bedel alacaksın. İlk doğanlar bir aylıkken, kendi biçeceğin değer uyarınca, 20 ceradan oluşan kutsal yerin şekeline göre 5 şekel gümüş bedel alacaksın. Dipnot, 5 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 50 gram ancak sığırın, koyunun ya da keçinin ilk doğanı için bedel almayacaksın. Onlar benim için ayrılmıştır. Kanlarını sunağın üzerine dökeceksin, yağlarını Rabbi hoşnut eden koku olsun diye yakılan bir sunu olarak yakacaksın. Sallamalık sununun göğsü ve sağ budu senin olduğu gibi eti de senin olacak.
İsraillilerin bana sundukları kutsal sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Senin ve soyun için bu Rabbin önünde sonsuza dek sürecek bozulmaz bir antlaşmadır. Dipnot, bozulmaz bir antlaşmadır, İbranice tuz antlaşmasıdır. Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü, onların ülkesinde mirasın olmayacak, aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrailliler arasında payın ve mirasın benim. Buluşma çadırıyla ilgili yaptıkları hizmete karşılık, İsrail'de toplanan bütün ondalıkları pay olarak Levililere veriyorum. Bundan böyle öbür İsrailliler buluşma çadırına yaklaşmamalı. Yoksa günahlarının bedelini canlarıyla öderler. Buluşma çadırıyla ilgili hizmeti Levililer yapacak, çadıra karşı işlenen suçtan onlar sorumlu olacak. Gelecek kuşaklarınız boyunca kalıcı bir kural olacak bu. İsrailliler arasında onların payı olmayacak. Bunun yerine İsraillilerin Rabbe armağan olarak verdiği ondalığı miras olarak Levililere veriyorum. Bu yüzden Levililer için, İsrailliler arasında onların mirası olmayacak dedim. Rab Musa'ya şöyle dedi, Levililere de ki, pay olarak size verdiğim ondalıkları İsraillilerden alınca, aldığınız ondalığın ondalığını Rabbe armağan olarak sunacaksınız. Armağanınız harmandan tahıl ya da üzüm sıkma çukurundan bir armağan sayılacaktır. Böylelikle siz de İsraillilerden aldığınız bütün ondalıklardan Rabbe armağan sunacaksınız. Bu ondalıklardan Rabbin armağanını kâhin Harun'a vereceksiniz. Aldığınız bütün armağanlardan Rab için bir armağan ayıracaksınız, hepsinin en iyisini, en kutsalını ayıracaksınız. Levililere şöyle de, en iyisini sunduğunuzda, geri kalanı harman ya da asma ürünü olarak size sayılacaktır. Siz ve aileniz her yerde ondan yiyebilirsiniz. Buluşma çadırında yaptığınız hizmete karşılık size verilen ücrettir bu. En iyisini sunarsanız, bu konuda günah işlememiş olursunuz. Ölmemek için İsraillilerin sunduğu kutsal sunuları kirletmeyeceksiniz. Kirli sayılanın arındırılması bölüm 19 Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi, Rabbin buyurduğu yasanın kuralı şudur, İsraillilere size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl bir inek getirmelerini söyleyin. İnek kâhin Elazar'a verilsin, ordugahın dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek. Kâhin Elazar parmağıyla kanından alıp 7 kez buluşma çadırının önüne doğru serpecek. Sonra Elazar'ın gözü önünde inek, derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakılacak. Kâhin biraz sedir ağacı, mercan köşk otu ve kırmızı iplik alıp yanmakta olan ineğin üzerine atacak. Sonra giysilerini yıkanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama akşama dek kirli sayılacaktır. İneği yakan kişi de giysilerini yıkanacak. O da akşama dek kirli sayılacak. Temiz sayılan bir kişi ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında temiz sayılan bir yere koyacak. İsrail topluluğu temizlenme suyu için bu külü saklayacak, bu, günahtan arınmak içindir. İneğin külünü toplayan adam giysilerini yıkayacak, akşama dek kirli sayılacak. Bu kural hem İsrailliler, hem de aralarında yaşayan yabancılar için kalıcı olacaktır. Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi 7 gün kirli sayılacaktır. 3. ve 7. gün temizlenme suyuyla kendini arındıracak, böylece paklanmış olacak. 3. ve 7. gün kendini arındırmazsa, paklanmış sayılmayacak. Herhangi bir insan ölüsüne dokunup da kendini arındırmayan kişi Rabbin konutunu kirletmiş olur. O kişi İsrail'den atılmalı. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır, kirliliği üzerinde kalır. Çadırda biri öldüğü zaman uygulanacak kural şudur, çadıra giren ve çadırda bulunan herkes 7 gün kirli sayılacaktır. Kapağı iple bağlanmamış, ağzı açık her kap kirli sayılacaktır. Kırda kılıçla öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş birine, insan kemiğine ya da mezara her dokunan 7 gün kirli sayılacaktır. Kirli sayılan kişi için bir kabın içine yakılan günah sunusunun külünden koyun, üstüne duru su dökeceksiniz. Temiz sayılan bir adam mercan köşk otunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın, bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe, öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek. Temiz sayılan adam, 3. ve 7. gün kirli sayılanın üzerine suyu serpecek. 7. gün onu arındıracak.
Arınan kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak ve akşam temiz sayılacak. Ancak, kirli sayılan biri kendini arındırmazsa topluluğun arasından atılmalı. Çünkü Rabbin tapınağını kirletmiştir. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır. Onlar için bu kural kalıcı olacaktır. Temizlenme suyunu serpen kişi de giysisini yıkamalı. Temizlenme suyuna dokunan kişi akşama dek kirli sayılacak. Kirli sayılan birinin dokunduğu nesne kirli sayılır. O nesneye dokunan da akşama dek kirli sayılır. Kayadan çıkan su bölüm 20 İsrail topluluğu 1. Azin çölüne vardı, halk Kadeş'te konakladı. Miryam orada öldü ve gömüldü. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musa'ya, keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik, diye çıkıştılar. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm ne de nar var. Üstelik içecek su da yok. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler, yüzüstü yere kapandılar. Rabbin görkemi onlara göründü. Rab Musa'ya, değneği al dedi, sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız. Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği Rabbin önünden aldı. Musa ile Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, ey siz, başkaldıranlar, beni dinleyin, dedi, bu kayadan size su çıkaralım mı? Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya 2 kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı, toplulukta hayvanları da içti. Rab Musa ile Harun'a, madem İsraillilerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Bu sulara Meriva suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada Rab'be çıkışmış, Rab de aralarında kutsallığını göstermişti. Dipnot, Meriva, çıkışma anlamına gelir. Edom kralı İsraillilere geçiş izni vermiyor. Musa Kadeş'ten Edom kralına ulaklarla şu haberi gönderdi, kardeşin İsrail şöyle diyor, başımıza gelen güçlükleri biliyorsun. Atalarımız Mısır'a gitmişler. Orada uzun yıllar yaşadık. Mısırlılar atalarımıza da bize de kötü davrandılar. Ama biz Rab'be yakarınca, yakarışımızı işitti. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı. Şimdi senin sınırına yakın bir kent olan Kadeş'teyiz. İzin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz, hiçbir kuyudan da su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek, sağa sola sapmadan kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Ama Edom kralı, ülkemden geçmeyeceksiniz diye yanıtladı, geçmeye kalkışırsanız kılıçla karşınıza çıkarım. İsrailliler, yol boyunca geçip gideceğiz dediler, eğer biz ya da hayvanlarımız suyundan içersek karşılığını öderiz. Yürüyüp geçmek için senden izin istiyoruz, hepsi bu. Edom kralı yine, geçmeyeceksiniz yanıtını verdi. Edomlular İsraillilere saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar. Edom kralı ülkesinden geçmelerine izin vermeyince, İsrailliler dönüp ondan uzaklaştılar. Harun'un ölümü İsrail topluluğu Kadeş'ten ayrılıp Hor Dağı'na geldi. Rab, Edom sınırındaki Hor Dağı'nda Musa ile Harun'a şöyle dedi, Harun ölüp atalarına kavuşacak. İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyecek. Çünkü ikiniz Meriva sularında verdiğim buyruğa karşı geldiniz. Harun'la oğlu Elazar'ı Hor Dağı'na çıkar. Harun'un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar'a giydir. Harun orada ölüp atalarına kavuşacak. Musa Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Bütün topluluğun gözü önünde Hor Dağı'na çıktılar. Musa Harun'un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar'a giydirdi. Harun orada, dağın tepesinde öldü. Sonra Musa ile Elazar dağdan indiler. Harun'un öldüğünü öğrenince bütün İsrail halkı onun için 30 gün yas tuttu. Arat kenti yok ediliyor. Bölüm 21 Negev'de yaşayan Kenanlı Arat kralı, İsraillilerin Atarim yolundan geldiğini duyunca, onlara saldırarak bazılarını tutsak aldı. Bunun üzerine İsrailliler, eğer bu halkı tümüyle elimize teslim edersen, kentlerini büsbütün yok edeceğiz diyerek Rab'be adak adadılar. Rab İsraillilerin yalvarışını işitti ve Kenanlıları ellerine teslim etti. İsrailliler onları da kentlerini de büsbütün yok ettiler.
Oraya Horma adı verildi. Dipnot, Horma, büsbütün yok etmek ya da koşulsuz adamak anlamına gelir. Tunç yılan Edim ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak, çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız? Dediler, burada ne ekmek var, ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip, Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, Rab aramızdan yılanları kaldırsın, dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya, bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Moab'a yolculuk İsrail halkı yola koyulup Ovot'ta konakladı. Sonra Ovot'tan ayrılıp doğuda Moab'a bakan çölde, İye-Havarim'de konakladı. Oradan da ayrılıp Zeret Vadisi'nde konakladı. Oradan da ayrılıp Amorluların sınırına dek uzanan çölde, Arnon Vadisi'nin karşı yakasında konakladılar. Arnon Moav'la Amorluların ülkesi arasındaki Moav sınırıdır. Rabbin Savaşları kitabında şöyle yazılıdır, Sufa topraklarında Vahev kenti, vadiler, Arnon Vadisi, Ar kentine dayanan ve Moav sınırı boyunca uzanan vadilerin yamaçları. Oradan Rabbin Musa'ya, halkı bir araya topla, onlara su vereceğim, dediği kuyuya, Bir'e doğru yol aldılar. Dipnot, bir kuyu anlamına gelir. O zaman İsrailliler şu ezgiyi söylediler, suların fışkırsın, ey kuyu ezgi okuyun ona. O kuyu ki, onu önderlerle halkın soyluları asayla, değnekle kazdılar. Bundan sonra çölden Metana'ya, Metana'dan Nahaliyel'e, Nahaliyel'den Bamad'a, Bamot'tan Moav topraklarındaki vadiye, çöle bakan Pisga Dağı'nın eteklerine gittiler. Kral Sihon ve Og'un yenilgisi İsrailliler Amorluların kralı Sihon'a ulaklarla şu haberi gönderdi, izin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz, hiçbir kuyudan su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek, kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Ne var ki Sihon, ülkesinden İsraillilerin geçmesine izin vermedi. İsraillilerle savaşmak üzere bütün halkını toplayıp çöle çıktı. Yahesa'ya varınca, İsraillilere saldırdı. İsrailliler onu kılıçtan geçirip Arnon'dan Yabboğa, Ammonluların sınırına dek uzanan topraklarını aldılar. Az kenti Em'in sınırını oluşturuyordu. İsrailliler Heşbon ve çevresindeki köylerle birlikte Amorluların bütün kentlerini ele geçirerek orada yaşamaya başladılar. Heşbon Amorluların kralı Sihon'un kentiydi. Sihon eski Moav kralına karşı savaşmış, Arnon'a dek uzanan topraklarını elinden almıştı. Bunun için ozanlar şöyle diyor, Heşbon'a gelin, Sihon'un kenti yeniden kurulsun ve sağlamlaştırılsın. Heşbon'dan ateş, Sihon'un kentinden alev çıktı, Moav'ın Ar kentini, Arnon tepelerinin efendilerini yakıp yok etti. Vay sana, ey Moav! İlah Kemoş'un halkı, yok oldun. Kemoş senin oğullarının Amorluların kralı Sihon'a kaçmasını, kızlarının ona tutsak olmasını önleyemedi. Onları bozguna uğrattık, Heşbon Divon'a dek yıkıma uğradı. Medeva'ya uzanan Nofah'a dek onları yıkıma uğrattık. Böylece İsrail halkı Amorluların ülkesinde yaşamaya başladı. Musa Yazer'i araştırmak için adamlar gönderdi. Sonra İsrailliler Yazır çevresindeki köyleri ele geçirerek orada yaşayan Ammonluları kovdular. Bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerlediler. Başan kralı Og'la ordusu onlarla savaşmak için Edrey'de karşılarına çıktı. Rab Musa'ya, ondan korkma dedi. Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorluların Heşbon'da yaşayan kralı Sihon'a yaptığının aynısını ona da yapacaksın. Böylece İsrail halkı kimseyi sağ bırakmadan Og'la oğullarını ve ordusunu yok etti, ülkeyi ele geçirdi. Moav kralı Balak Balam'ı çağırıyor. Bölüm 22 İsrailliler yollarına devam ederek Moav ovalarında, Şera ırmağının doğusunda, Eriha karşısında konakladılar. Sipor oğlu Balak İsraillilerin Amorlulara neler yaptığını duydu. İsrail halkı kalabalık olduğundan, Moavlılar onlardan korkarak yılgıya düştü. Midyan ileri gelenlerine, öküz kırda nasıl otu yiyip tüketirse,
Bu toplulukta çevremizdeki her şeyi yiyip bitirecek dediler. O sırada Sipor oğlu Balak Moav kralıydı. Balak, Beor oğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi. Balam Fırat Irmağı kıyısında, Amav ülkesindeki Petor'da yaşıyordu. Balak şöyle dedi, Mısır'dan çıkıp yeryüzünü kaplayan bir halk yanı başıma yerleşti. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki, onları yener, ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. Moav ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler. Balam onlara, geceyi burada geçirin dedi. Rabbin bana söyleyecekleri uyarınca size yanıt vereceğim. Bunun üzerine Moav önderleri geceyi Balam'ın yanında geçirdiler. Tanrı Balam'a gelip, evinde kalan bu adamlar kim? Diye sordu. Balam Tanrı'yı şöyle yanıtladı, Sipor oğlu Moav kralı Balak bana şu bildiriyi gönderdi, Mısır'dan çıkan halk yeryüzünü kapladı. Gel de benim için onlara lanet oku. Olur ki, onlarla savaşmaya gücüm yeter, onları kovarım. Ama Tanrı Balam'a, onlarla gitme bu halka lanet okuma, onlar kutsanmış halktır dedi. Sabah Balam kalktı, Balak'ın önderlerine, ülkenize dönün. Çünkü Rab sizinle gelmeme izin vermiyor dedi. Moav önderleri dönüp Balak'a, Balam bizimle gelmedi dediler. Bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi. Balam'a gidip şöyle dediler, Sipor oğlu Balak diyor ki, lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme. Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim, ne istersen yapacağım. Ne olur, gel, benim için bu halka lanet oku. Balam Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi, Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, Tanrım Rabbin buyruğundan öte küçük büyük hiçbir şey yapamam. Lütfen siz de bu gece burada kalın, Rabbin bana başka bör diyeceği var mı öğreneyim. O gece Tanrı Balam'a gelip, madem bu adamlar seni çağırmaya gelmiş, onlarla git, ancak sana ne söylersem onu yap dedi. Balam'ın eşeği Balam sabah kalkıp eşeğine palan vurdu, Moav önderleriyle birlikte gitti. Tanrı onun gidişine öfkelendi. Rabbin meleği engel olmak için yoluna dikildi. Balam eşeğine binmişti, yanında 2 uşağı vardı. Eşek, yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini görünce, yoldan sapıp tarlaya girdi. Balam yola döndürmek için eşeği dövdü. Rabbin meleği 2 bağın arasında 2 yanı duvarlı dar bir yolda durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce duvara sıkıştı, Balam'ın ayağını ezdi. Balam eşeği yine dövdü. Rabbin meleği ilerledi, sağa sola dönüşü olmayan dar bir yerde durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce, Balam'ın altında yıkıldı. Balam öfkelendi, değneğiyle eşeği dövdü. Bunun üzerine Rab eşeği konuşturdu. Eşek Balam'a, sana ne yaptım ki, 3 kez beni böyle dövdün? Diye sordu. Balam, benimle alay ediyorsun diye yanıtladı, elimde kılıç olsaydı, seni hemen öldürürdüm. Eşek, bugüne dek hep üzerine bindiğin eşek değil miyim ben? Dedi, daha önce sana hiç böyle davrandım mı? Balam, hayır diye yanıtladı. Bundan sonra Rab Balam'ın gözlerini açtı. Balam yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini gördü, eğilip yüzüstü yere kapandı. Rabbin meleği, neden 3 kez eşeğini dövdün? Diye sordu, ben seni engellemeye geldim. Çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor. Eşek beni gördü, 3 kez önümden saptı. Eğer yoldan sapmasaydı, seni öldürür, onu sağ bırakırdım. Balam Rabbin meleğine, günah işledim dedi, beni engellemek için yolda dikildiğini anlamadım. Uygun görmüyorsan şimdi evime döneyim. Rabbin meleği, adamlarla git dedi, ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin. Böylece Balam Balak'ın önderleriyle gitti. Balak Balam'ın geldiğini duyunca, onu karşılamak için Arnon kıyısında, sınırın en uzak köşesindeki Moav kentine gitti. Balam'a, seni çağırmak için adam gönderdiğimde neden gelmedin? Dedi, seni ödüllendirmeye gücüm yetmez mi? Balam, işte şimdi geldim diye yanıtladı, ama ne diyebilirim ki? Ancak Tanrı'nın bana buyurduklarını söyleyeceğim. Bundan sonra Balam Balak'la yola çıkarak Kiryat Husod'a gitti. Balak sığırlar, davarlar kurban etti, Balam'la yanındaki önderlere et gönderdi. Sabah Balak Balam'ı Beymıt Bağ'la çıkardı. Balam oradan İsrail halkının bir kesimini görebildi.
Balam'ın ilk bildirisi bölüm 23 Balam Balak'a, burada benim için 7 sunak kur ve 7 boğayla 7 koç hazırla dedi. Balak onun dediğini yaptı. Balak'la Balam her sunağın üstünde birer boğayla koç sundular. Sonra Balam Balak'a, ben az öteye gideceğim, sen yakmalık sununun yanında bekle dedi, olur ki, Rab karşıma çıkar. Bana ne açıklarsa, sana bildiririm. Sonra çıplak bir tepeye çıktı. Tanrı Balam'a göründü. Balam Tanrı'ya, 7 sunak kurdum, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundum, dedi. Rab Balam'a ne söylemesi gerektiğini bildirerek, Balak'a git, ona şu haberi ilet dedi. Böylece Balam Balak'ın yanına döndü. Onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü. Sonra şu bildiriyi iletti, Balak beni Aram'dan, Moav kralı beni Doğu dağlarından getirdi. Gel, benim için Yakup soyuna lanet oku dedi, gel, İsrail'in yıkımını dile. Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim? Rabbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim? Kayaların doruğundan görüyorum onları, tepelerden bakıyorum onlara. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan bir halk görüyorum. Kim Yakup soyunun tozunu ve İsrail'in 1/4'ini sayabilir? Doğru kişilerin ölümüyle öleyim, sonum onlarınki gibi olsun Balak Balam'a, bana ne yaptın? Dedi, düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın Balam, ben ancak Rabbin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim diye yanıtladı. Balam'ın ikinci bildirisi bunun üzerine Balak, ne olur, benimle gel dedi, onları görebileceğin başka bir yere gidelim. Onların hepsini görmeyeceksin, bir kesimini göreceksin. Oradan onlara benim için lanet oku. Böylece Balak Balam'ı Piska dağındaki Gözcüler Yaylası'na götürdü. Orada 7 sunak kurdu, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu. Balam Balak'a, az ötede Rab'be danışacağım, sen burada yakmalık sununun yanında bekle dedi. Rab Balam'a göründü, ne söylemesi gerektiğini bildirerek, Balak'a git, ona şu haberi ilet dedi. Böylece Balam Balak'ın yanına döndü, onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü. Balak, Rab ne dedi? Diye sordu. Balam şu bildiriyi iletti, ey Balak, uyan ve dinle, ey Siporoğlu, bana kulak ver. Tanrı insan değil ki, yalan söylesin, insan soyundan değil ki, düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Kutsamak için bana buyruk verildi, o kutsadı, ben değiştiremem. Yakup soyunda suç bulunmadı, ne de İsrail'de kötülük. Tanrıları Rab aralarındadır, aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı, onun yaban öküzü gibi gücü var. Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz, İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz. Şimdi Yakup ve İsrail için, Tanrı neler yaptı denecek. İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor. Avını yiyip bitirmedikçe, öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor. Bunun üzerine Balak, onlara ne lanet oku, ne de onları kutsa dedi. Balam, Rab ne derse onu yapmalıyım dememiş miydim sana? Diye yanıtladı. Balam'ın üçüncü bildirisi sonra Balak Balam'a, ne olur, gel, seni başka bir yere götüreyim dedi, olur ki, Tanrı oradan benim için onlara lanet okumana izin verir. Böylece Balam'ı çöle bakan Peor dağının tepesine götürdü. Balam, burada benim için 7 sunak kurup 7 boğayla 7 koç hazırla dedi. Balak onun dediğini yaptı, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu. Bölüm 24 Balam, Rabbin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi. Baktı, İsrail'in oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrı'nın ruhu onun üzerine inince, şu bildiriyi iletti, Beor oğlu Balam, gözü açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, her şeye gücü yetenin görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Ey Yakup soyu, çadırların, ey İsrail, konutların ne güzel yayılıyorlar vadiler gibi, ırmak kıyısında bahçeler gibi, Rabbin diktiği öd ağaçları gibi, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi. Kovalarından sular akacak, tohumları bol suyla sulanacak. Kralları Agag'tan büyük olacak, krallığı yüceltilecek. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı, onun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek, kemiklerini parçalayacak, oklarıyla onları deşecekler.
Aslan gibi, dişi aslan gibi yere çömelir, yatarlar, kim onları uyandırmaya cesaret edebilir? Seni kutsayan kutsansın, seni lanetleyen lanetlensin Balama öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım dedi. Oysa 3 kez onları kutsadın. Haydi, hemen evine dön. Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama Rab seni ödül almaktan yoksun bıraktı. Balam şöyle karşılık verdi. Bana gönderdiğin ulaklara, Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, Rabbin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak Rab ne derse onu söylerim dememiş miydim? İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim. Balam'ın 4. bildirisi sonra Balam şu bildiriyi iletti, Beor oğlu Balam, gözü açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, yüceler yücesinin bilgisine kavuşan, her şeye gücü yetenin görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor, onu görüyorum, ama şimdilik değil, ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Moavlıların alınlarını, Şetoğullarının başlarını ezecek. Dipnot, önder, İbranice Asa. Düşmanı olan Edom ele geçirilecek, evet, Ser alınacak, ama İsrail güçlenecek. Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek, kentte sağ kalanları yok edecek. Balam'ın son bildirileri Balam Amaleklileri görünce şu bildiriyi iletti, Amalek halkı uluslar arasında birinciydi, ama sonu yıkım olacak. Kendileri görünce de şu bildiriyi iletti, yaşadığınız yer güvenli, yuvanız kayalarda kurulmuş, ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince, yanıp yok olacaksınız. Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü, ah, bunu yapan Tanrıysa, kim sağ kalabilir? Kittim kıyılarından gemiler gelecek, Asur'la Evir'i dize getirecekler, kendileri de yıkıma uğrayacak. Dipnot, Kittim, bugünkü Kıbrıs. Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti. İsrailliler Peor'da günaha giriyor. Bölüm 25 İsrailliler Şittim'de yaşarken, erkekleri Moavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsraillileri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı. Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Musa'ya, bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür dedi, öyle ki, İsrail halkına öfkem yatışsın. Bunun üzerine Musa İsrail yargıçlarına, her biriniz kendi adamlarınız arasında Baal-Peor'a bağlanmış olanları öldürün dedi. O sırada İsrailli bir adam geldi, Musa'nın ve buluşma çadırının girişinde ağlayan İsrail topluluğunun gözü önünde kardeşine Midyanlı bir kadın getirdi. Bunu gören kâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas topluluktan ayrılıp eline bir mızrak aldı. İsraillinin ardına düşerek çadıra girdi ve mızrağı ikisine birden sapladı. Mızrak hem İsraillinin, hem de Midyanlı kadının karnını delip geçti. Böylece İsrail'i yok eden hastalık dindi. Hastalıktan ölenlerin sayısı 24.000 kişiydi. Rab Musa'ya şöyle dedi, kâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas İsrail halkına öfkemin dinmesine neden oldu. Çünkü o, aralarında benim adıma büyük kıskançlık duydu. Bu yüzden onları kıskançlıktan büsbütün yok etmedim. Ona de ki, onunla bir esenlik antlaşması yapacağım. Kendisi ve soyundan gelenler için kalıcı bir kâhinlik antlaşması olacak bu. Çünkü o tanrısı için kıskançlık duydu ve İsrail halkının günahlarını bağışlattı. Midyanlı kadınla birlikte öldürülen İsrailli, Şimonoğullarının bir aile başıydı ve adı Salu oğlu Zimri'ydi. Öldürülen kadın ise Midyanlı bir aile başı olan Sur'un kızı Kozbi'ydi. Rab Musa'ya, Midyanlıları düşman say ve yok et dedi. Çünkü Peor olayında ve bunun sonucunda ölümcül hastalık çıktığı gün öldürülen kız kardeşleri Midyanlı önderin kızı Kozbi olayında kurdukları tuzaklarla sizi aldatarak düşmanca davrandılar. 2. Sayım bölüm 26 Ölümcül hastalık son bulunca Rab, Musa'yla kâhin Harun oğlu Elazar'a, İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın dedi, savaşabilecek durumdaki 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın. Bunun üzerine Musa'yla kâhin Elazar, Şera ırmağının yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, 20 ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın dediler.
Mısır'dan çıkan İsrailliler şunlardı: İsrail'in ilk doğanı Ruben'in soyundan gelen Rubenoğulları, Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu, Hesrın soyundan Hesrın boyu, Karmi soyundan Karmi boyu. Ruben boyları bunlardı, sayıları 43.730 kişiydi. Pallu'nun oğlu Eliyav, Eliyav'ın oğulları Nemuel, Datan ve Abiram'dı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musa ile Harun'a, dolayısıyla Rab'be baş kaldırarak Korah'ın yandaşlarına katılan Datan'la Abiram'dı. Yer yarılıp onları Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah'ın 250 yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular. Korah'ın oğulları ise ölmedi. Boylarına göre Şimon oğulları şunlardı: Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu, Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu. Şimon boyları bunlardı, sayıları 22.200 kişiydi. Boylarına göre Gad oğulları şunlardı: Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu, Özni soyundan Özni boyu, Eri soyundan Eri boyu, Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu. Ged boyları bunlardı, sayıları 40.500 kişiydi. Yahuda'nın iki oğlu Erle Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi. Boylarına göre Yahuda oğulları şunlardı: Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu. Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesrın soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu. Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76.500 kişiydi. Boylarına göre İssakar oğulları şunlardı: Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu, Yaşuvi soyundan Yaşuvi boyu, Şimron soyundan Şimron boyu. İssakar boyları bunlardı, sayıları 64.300 kişiydi. Boylarına göre Zebulun oğulları şunlardı: Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahlil soyundan Yahlil boyu. Zebulun boyları bunlardı, sayıları 60.500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf'un oğulları, Manaşşe ve Efraim. Manaşşe soyundan gelenler, Makir soyundan Makir boyu, Makir Gilat'ın babasıydı, Gilat soyundan Gilat boyu. Gilat soyundan gelenler şunlardı: İezir soyundan İezir boyu, Helek soyundan Helek boyu, Asriyel soyundan Asriyel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu, Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu. Hefer oğlu Selofat'ın oğulları olmadı, yalnız Mahla, Noa, Hobla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52.700 kişiydi. Boylarına göre Efraim soyundan gelenler şunlardı: Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu. Şutelah soyundan gelenler şunlardı: Eran soyundan Eran boyu. Efraim boyları bunlardı, sayıları 32.500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf'un soyundan gelenler bunlardı. Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler, Bala soyundan Bala boyu, Aşbıl soyundan Aşbıl boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu, Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu. Bala'nın oğulları Art'la Naaman'dı. Art soyundan Art boyu, Naam'ın soyundan Naam'ın boyu. Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45.600 kişiydi. Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı: Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu. Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64.400 kişiydi. Boylarına göre Aşer soyundan gelenler, Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu. Beria soyundan gelenler, Hever soyundan Hever boyu, Malkiel soyundan Malkiel boyu. Aşer'in Serah adında bir kızı vardı. Aşer boyları bunlardı, sayıları 53.400 kişiydi. Boylarına göre Naftali soyundan gelenler, Yahsel soyundan Yahsel boyu, Güni soyundan Güni boyu, Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu. Say. 26/50 boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45.400 kişiydi. Sayılan İsraillilerin toplamı 601.730 erkekti. Rab Musa'ya şöyle dedi: adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek. Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek. Ancak ülke kura ile dağıtılacak.
Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak. Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak. Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı: Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu. Şunlar da Levili boylardı: Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu. Kehat Amram'ın babasıydı. Amram'ın karısı Mısır'da doğan, Levi soyundan gelme Yokevit'ti. Amram'a Harun'u, Musa'yı ve kız kardeşleri Miryam'ı doğurdu. Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ın babasıydı. Nadav'la Avihu Rabbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Levililerden sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23.000 kişiydi. Bunlar öbür İsraillilerle birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti. Şera ırmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa ile kâhin Elazar'ın saydıkları İsrailliler bunlardı. Ancak, bu sayılanların arasında Musa ile kâhin Harun'un Sina çölünde saymış olduğu İsraillilerden kimse yoktu. Çünkü Rab o dönemde sayımı yapılan İsraillilerin kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefan oğlu Kalevlen'un oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı. Selofat'ın kızları bölüm 27 Yusuf oğlu Manaşşe'nin boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat oğlu Hefer oğlu Selofat'ın Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları, buluşma çadırının girişinde Musa'nın, kâhin Elazar'ın, önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler: Babamız çölde öldü. Rabbe başkaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı. Erkek çocuğu olmadı diye babamızın adı kendi boyu arasından neden yok olsun? Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin. Musa onların davasını Rabbe götürdü. Rab Musa'ya şöyle dedi: Selofat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalarıyla birlikte miras olarak mülk verecek, babalarının mirasını onlara aktaracaksın. İsraillilere de ki, bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse, mirasını kızına vereceksiniz. Kızı yoksa mirasını kardeşlerine, kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz. Amcaları da yoksa, mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca, İsrailliler için kesin bir kural olacak bu. Yeşu Musa'nın yerine geçecek. Bundan sonra Rab Musa'ya, Havarim dağlık bölgesine çık, İsraillilere vereceğim ülkeye bak, dedi. Ülkeyi gördükten sonra, ağabeyin Harun gibi sen de ölüp atalarına kavuşacaksın. Çünkü ikiniz de Zin çölünde buyruğuma karşı çıktınız. Topluluk sularda bana baş kaldırdığında, onların önünde kutsallığımı önemsemediniz. Bunlar Zin çölündeki Kadeş'te Meriva sularıdır. Musa, bütün insan ruhlarının tanrısı Rab bu topluluğa bir önder atasın diye karşılık verdi, o kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönetsin. Öyle ki, Rabbin topluluğu çobansız koyunlar gibi kalmasın. Bunun üzerine Rab, kendisinde Rabbin ruhu bulunan Nun oğlu Yeşu'yu yanına al, üzerine elini koy dedi, onu kâhin Elazar'la bütün topluluğun önüne çıkar ve hepsinin önünde görevlendir. Bütün İsrail topluluğu sözünü dinlesin diye ona yetkinden ver. Kâhin Elazar'ın önüne çıkacak, kâhin, Yeşu için Urim aracılığıyla Rabbe danışacak. Bu yöntemle Elazar Yeşu'yu ve bütün halkı yönlendirecek. Musa Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Yeşu'yu kâhin Elazar'ın ve bütün topluluğun önüne götürdü. Rabbin buyruğu uyarınca ellerini üzerine koyarak onu görevlendirdi. Günlük sunular bölüm 28 Rab Musa'ya şöyle dedi: İsraillilere buyur ve de ki, bana sunacağınız sunuyu yakılan sunu ve beni hoşnut eden koku olarak sunacağınız yiyeceği belirlenen zamanda sunmaya dikkat edeceksiniz. Onlara de ki, Rabbe sunacağınız yakılan sunu şudur, günlük yakmalık sunu olarak her gün 1 yaşında kusursuz 2 erkek kuzu sunacaksınız. Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun. Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak 1/4 hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş 1/10 efa ince un sunacaksınız. Dipnot, 1/4 hin, yaklaşık 0,9 litre 1/10 efa, yaklaşık 1,3 kilogram günlük yakmalık sunu, Sina Dağı'nda başlatılan, Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunudur. Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak 1/4 hin içki sunacaksınız.
Dökmelik sunuyu Rab için kutsal yerde dökeceksiniz. Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden koku olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız. Şabat sunuları Şabat günü 1 yaşında kusursuz 2 erkek kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 2 efa ince un ve onun dökmelik sunusunu sunacaksınız. Dipnot, onda 2 efa, yaklaşık 2,6 kilogram günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında, her Şabat günü sunulan yakmalık sunu budur. Yeni ay sunuları her ayın ilk günü, Rabbe yakmalık sunu olarak 2 boğa, 1 koç ve 1 yaşında kusursuz 7 erkek kuzu sunacaksınız. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 3 efa ince un, koçla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 2 efa ince un, dipnot, onda 3 efa, yaklaşık 3,9 kilogram her kuzuyla da tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 1 efa ince un sunacaksınız. Bu, Rabbi hoşnut eden koku, yakılan sunu ve yakmalık sunu olacaktır. Her boğayla dökmelik sunu olarak yarım hin, koçla 1/3 hin, her kuzuyla 1/4 hin şarap sunacaksınız. Yıl boyunca her yeni ayda yapılacak yakmalık sunu budur. Dipnot, yarım hin, yaklaşık 1,8 litre, 1/3 hin, yaklaşık 1,2 litre, 1/4 hin, yaklaşık 0,9 litre günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında, Rabbe günah sunusu olarak bir teke sunulacak. Fısıh sunuları Rabbin fısıh kurbanı 1. ayın 14. günü kesilmelidir. 15. gün bayram olacaktır, 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Rab için yakılan sunu, yakmalık sunu olarak 2 boğa, 1 koç ve 1 yaşında 7 erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 3 efa, koçla onda 2 efa, her kuzuyla onda 1 efa ince un sunacaksınız, günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız. Her sabah sunacağınız günlük yakmalık sunuya ek olarak bunları da sunacaksınız. Böylece her gün Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan yiyecek sunusunu 7 gün sunacaksınız. Bunu günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusuna ek olarak sunacaksınız. 7. gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Haftalar bayramında sunulacak sunular ilk ürünleri kutlama günü, Haftalar bayramında Rabbe yeni tahıl sunusu sunduğunuzda kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Rabbi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak 2 boğa, 1 koç ve 1 yaşında 7 erkek kuzu sunacaksınız. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 3 efa, koçla birlikte onda 2 efa, her kuzuyla da onda 1 efa ince un sunacaksınız, günahlarınızı bağışlatmak için de bir teke sunacaksınız. Günlük yakmalık sunuyla tahıl sunusuna ek olarak bunları dökmelik sunuyla birlikte sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı. Boruç alma günü bölüm 29 7. ayın 1. günü kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. O gün sizin için boruç alma günü olacak. Rabbi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak kusursuz bir boğa, 1 koç ve 1 yaşında 7 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda 3 efa, koçla birlikte onda 2 efa, her kuzuyla da onda 1 efa ince un sunacaksınız. Dipnot, onda 3 efa, yaklaşık 3,9 kilogram onda 2 efa, yaklaşık 2,6 kilogram onda 1 efa, yaklaşık 1,3 kilogram aynı ifade 10 ila 14-15 ayetlerinde de geçer. Günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız. Kurala göre sunacağınız aylık ve günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunulara, tahıl sunularına ek olarak bunları sunacaksınız. Bunlar Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunulardır. Günahları bağışlatma günü sunulacak sunular 7. ayın 10. günü kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. O gün isteklerinizi denetleyecek, hiç iş yapmayacaksınız. Rabbi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak 1 boğa, 1 koç ve 1 yaşında 7 erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.
Boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda 3 efa, koçla birlikte onda 2 efa, her kuzuyla da onda 1 efa ince un sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Günahlarınızı bağışlatmak için sunulan günah sunusu, günlük yakmalık sunuyla dökmelik ve tahıl sunularına ek olarak bunları da sunacaksınız. Çardak Bayramı'nda sunulacak sunular 7. ayın 15. günü kutsal bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Bu bayramı Rabbin onuruna 7 gün kutlayacaksınız. Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunu, yakmalık sunu olarak 13 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Bu hayvanlar kusursuz olmalı. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda 3 efa, her koçla birlikte onda 2 efa, her kuzuyla da onda 1 efa ince un sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. İkinci gün kusursuz 12 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Üçüncü gün kusursuz 11 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Dördüncü gün kusursuz 10 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Beşinci gün kusursuz 9 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Altıncı gün kusursuz 8 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Yedinci gün kusursuz 7 boğa, 2 koç ve 1 yaşında 14 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. 8. gün bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Yakmalık sunu, yakılan sunu, Rabbi hoşnut eden koku olarak kusursuz bir boğa, bir koç ve 1 yaşında 7 erkek kuzu sunacaksınız. Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl sunularını ve dökmelik sunuları sunacaksınız. Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl sunularına ve dökmelik sunulara ek olacak. Adadığınız adaklar ve gönülden verdiğiniz sunuların yanı sıra, bayramlarınızda Rabbe yakmalık, tahıl, dökmelik ve esenlik sunularınız olarak bunları sunun. Musa Rabbin kendisine buyurduğu her şeyi İsraillilere anlattı. Adaklarla ilgili kurallar bölüm 30 Musa İsrail'in oymak önderlerine şöyle dedi, Rab şöyle buyurdu, eğer bir adam Rabbe adak adar ya da ant içerek kendini yükümlülük altına sokarsa, verdiği sözü bozmayacak, ağzından her çıkanı yerine getirecek. Genç bir kadın babasının evindeyken Rabbe adak adar ya da kendini yükümlülük altına sokarsa, babası da onun Rabbe adadığı adağı ve kendini yükümlülük altına soktuğunu duyar, ona karşı çıkmazsa, kadının adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılacak. Ama babası bunları duyduğu gün engel olursa, kadının adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılmayacak, Rab onu bağışlayacak, çünkü babası ona engel olmuştur. Eğer kadın adak adadıktan ya da düşünmeden kendini yükümlülük altına soktuktan sonra evlenirse,
kocası da bunu duyar ve aynı gün ona karşı çıkmazsa, adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılacak. Ama kocası bunu duyduğu gün engel olur, kadının adadığı adağı ya da düşünmeden kendini altına soktuğu yükümlülüğü geçerli saymazsa, Rab kadını bağışlayacaktır. Dul ya da boşanmış bir kadının adadığı adak, kendini yükümlülük altına soktuğu her şey geçerli sayılacak. Eğer bir kadın evliyken bir adak adar ya da ant içerek kendini yükümlülük altına sokarsa, kocası da bunu duyar, karşı çıkmaz, ona engel olmazsa, kadının adadığı bütün adaklar ya da kendini altına soktuğu her yükümlülük geçerli sayılacak. Ama kocası bunları duyduğu gün engel olursa, kadının adadığı bütün adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılmayacak. Kocası geçersiz kılmıştır, Rab kadını bağışlayacak. Kocası, kadının kendi isteklerini denetlemesi için adadığı adağı ya da ant içerek kendini altına soktuğu yükümlülüğü onaylayabilir ya da geçersiz kılabilir. Eğer kocası bir gün içinde bu konuda ona karşı çıkmazsa, bütün adaklarını ya da yükümlülüklerini onaylamış olur. Onları duyduğu gün kadına karşı çıkmamakla onaylamış sayılır. Eğer onları duyduktan bir süre sonra engel olursa, kadının suçundan kocası sorumlu olacaktır. Erkekle karısı, babayla evinde yaşayan genç kızı arasındaki ilişki konusunda Rabbin Musa'ya buyurduğu kurallar bunlardır. Midyanlılardan öç alınıyor bölüm 31 Rab Musa'ya, Midyanlılardan İsraillilerin öcünü al, sonra ölüp atalarına kavuşacaksın dedi. Bunun üzerine Musa halka, Midyanlılara karşı savaşmak ve onlardan Rabbin öcünü almak üzere aranızdan adamlar silahlandırın, dedi, savaşa İsrail'in her oymağından 1000 kişi gönderin. Böylece İsrail'in her oymağından 1000'er kişi olmak üzere 12.000 kişi seçilip savaşa hazırlandı. Musa onları her oymaktan 1000'er kişiyi ve kâhin Elazar oğlu Pinehas'ı savaşa gönderdi. Pinehas yanına kutsal yere ait bazı eşyaları ve çağrı borazanlarını aldı. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, Midyanlılara savaş açıp bütün erkekleri öldürdüler. Öldürdükleri arasında 5 Midyan kralı Evi, Rekem, Sur, Hörv Reva'da vardı. Beor oğlu Balam'ı da kılıçla öldürdüler. Midyanlı kadınlarla çocuklarını tutsak alıp bütün hayvanlarını, sürülerini, mallarını yağmaladılar. Midyanlıların yaşadığı bütün kentleri, obaları ateşe verdiler. İnsanları, hayvanları, yağmalanmış bütün malları yanlarına aldılar. Tutsaklarla yağmalanmış malları Şera ırmağının yanında, Eriha karşısında, Moav ovalarındaki ordugahta konaklayan Musa ile kâhin Elazar'a ve İsrail topluluğuna getirdiler. Musa, kâhin Elazar ve topluluğun önderleri onları karşılamak için ordugahın dışına çıktılar. Musa savaştan dönen ordu komutanlarına binbaşılara, yüzbaşılara öfkelendi. Onlara, bütün kadınları sağ mı bıraktınız? Diye çıkıştı, bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillilerin Rabbe ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden Rabbin topluluğu arasında ölümcül hastalık baş gösterdi. Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. Aranızda birini öldüren ya da öldürülen birine dokunan herkes 7 gün ordugahın dışında kalsın. 3. ve 7. gün kendinizi de tutsaklarınızı da günahtan arındıracaksınız. Her giysiyi, deriden, keçi kılından, tahtadan yapılmış her nesneyi arındıracaksınız. Bundan sonra kâhin Elazar, savaştan dönen askerlere, Rabbin Musa'ya buyurduğu yasanın kuralı şudur dedi, altını, gümüşü, tuncu, demiri, kalayı, kurşunu ateşe dayanıklı her nesneyi ateşten geçireceksiniz, ancak bundan sonra temiz sayılacak. Ayrıca temizlenme suyuyla da arındıracaksınız, ateşe dayanıklı olmayan nesneleri sudan geçireceksiniz. 7. gün giysilerinizi yıkayın, böylece temiz sayılacaksınız, sonra ordugaha girebilirsiniz. Yağmalanan malın paylaştırılması Rab Musa'ya şöyle dedi, sen, kâhin Elazar ve topluluğun aile başları ele geçirilen insanlarla hayvanları sayacaksınız. Ele geçirilenleri savaşa katılan askerlerle topluluğun geri kalanı arasında paylaştıracaksınız. Savaşa katılan askerlere düşen paydan insan, sığır, eşek, davardan vergi olarak Rabbe 500'de bir pay ayıracaksın. Bu vergiyi askerlere düşen yarı paydan alacak, Rabbe armağan olarak kâhin Elazar'a vereceksin.
Öbür İsraillilere düşen yarıdan, gerek insanlardan, gerek hayvanlardan sığır, eşek, davardan 50'de birini alıp Rabbin konutunun hizmetinden sorumlu olan Levililere vereceksin. Musa ile kâhin Elazar Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Savaşa katılan askerlerin ele geçirdiklerinden kalanlar şunlardı: 675.000 davar, 72.000 sığır, 61.000 eşek, erkekle yatmamış 32.000 kız. Savaşa katılan askerlere düşen yarı payda şuydu: 337.500 davar, bunlardan Rabbe vergi olarak 675 davar verildi, 36.000 sığır, bunlardan Rabbe vergi olarak 72 sığır verildi, 30.500 eşek, bunlardan Rabbe vergi olarak 61 eşek verildi, 16.000 kişi, bunlardan Rabbe vergi olarak 32 kişi verildi. Musa, Rabbin kendisine buyurduğu gibi, Rabbe ayrılan vergiyi kâhin Elazar'a verdi. Musa'nın savaşa katılan askerlerden alıp İsraillilere ayırdığı yarı pay şuydu: topluluğa düşen yarı pay 337.500 davar, 36.000 sığır, 30.500 eşek, 16.000 kişi. Musa, Rabbin kendisine buyurduğu gibi, İsraillilere düşen yarı paydan her 50 kişiden ve hayvandan birini alıp Rabbin konutunun hizmetinden sorumlu olan Levililere verdi. Ordu komutanları binbaşılar ve yüzbaşılar Musa'ya gidip, "Efendimiz, yönetimimiz altındaki askerleri saydık, eksik yok" dediler. İşte, ele geçirdiğimiz altın eşyaları, pazıbentleri, bilezikleri, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri getirdik. Günahlarımızı bağışlatmak için bunları Rabbe sunuyoruz. Musa ile kâhin Elazar altını, her tür işlenmiş altın eşyayı onlardan aldılar. Binbaşı ve yüzbaşılardan alıp Rabbe armağan olarak sundukları altının toplam ağırlığı 16.750 şekeldi. Dipnot: 16.750 şekel, yaklaşık 190 kilogram savaşa katılan her asker kendine yağmalanmış maldan almıştı. Musa ile kâhin Elazar binbaşı ve yüzbaşılardan aldıkları altını İsrailliler için Rabbin önünde bir anımsatma sunusu olarak buluşma çadırına getirdiler. Şera Irmağı'nın doğusuna yerleşen Oymaklar bölüm 32 çok sayıda hayvanı olan Rubenlilerle Gadlılar Yazır ve Gilat topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kâhin Elazar'a ve topluluğun önderlerine giderek, Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divin, Yazır, Nimra, Heşbon, Elale, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler, kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız, bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki, Şera Irmağı'nın karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım. Musa, İsrailli kardeşleriniz savaşa giderken siz burada mı kalacaksınız? Diye karşılık verdi. Rabbin kendilerine vereceği ülkeye giden İsraillilerin neden cesaretini kırıyorsunuz? Ülkeyi araştırsınlar diye Kadeş Barnea'dan gönderdiğim babalarınız da aynı şeyi yaptılar. Eşkol Vadisi'ne kadar gidip ülkeyi gördükten sonra, Rabbin kendilerine vereceği ülkeye gitmemeleri için İsraillilerin gözünü korkuttular. O gün Rab öfkelenerek şöyle ant içti: madem bütün yürekleriyle ardımca yürümediler, Mısır'dan çıkanlardan 20 ve daha yukarı yaştakilerin hiçbiri İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Kenaz soyundan Yefan oğlu Kalevlen'un oğlu Yeşu'dan başkası orayı görmeyecek. Çünkü onlar bütün yürekleriyle ardımca yürüdüler. İsraillilere öfkelenen Rab, gözünde kötülük yapan o kuşak büsbütün yok oluncaya dek 40 yıl onları çölde dolaştırdı. İşte, ey günahkarlar soyu, babalarınızın yerine siz geçtiniz ve Rabbin İsrail'e daha çok öfkelenmesine neden oluyorsunuz. Eğer onun ardınca yürümekten vazgeçerseniz, bütün bu halkı yine çölde bırakacak, siz de bu halkın yok olmasına neden olacaksınız. Gadlılarla Rubenliler Musa'ya yaklaşıp, burada hayvanlarımız için ağıllar yapmamıza, çocuklarımız için yeniden kentler kurmamıza izin ver dediler. Kendimiz de hemen silahlanıp İsraillileri kendilerinin olacak ülkeye götürünceye dek onlara öncülük edeceğiz. Ülke halkı yüzünden çocuklarımız surlu kentlerde yaşayacak. Her İsrailli mülküne kavuşmadan evlerimize dönmeyeceğiz. Şera Irmağı'nın karşı yakasında onlarla birlikte mülk almayacağız, çünkü bizim payımız Şera Irmağı'nın doğu yakasına düştü. Musa şöyle yanıtladı: bu söylediklerinizi yapar,
Rabbin önünde savaşa gitmek üzere silahlanıp Rab düşmanlarını kovuncaya dek hepiniz onun önünde Şera ırmağının karşı yakasına silahlı olarak geçerseniz, ülke ele geçirildiğinde dönebilir, Rabbe ve İsrail'e karşı yükümlülüğünüzden özgür olursunuz. Rabbin önünde bu topraklar sizin olacaktır. Ama söylediklerinizi yapmazsanız, Rabbe karşı günah işlemiş olursunuz, günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz. Çocuklarınız için yeniden kentler kurun, davarlarınız için ağıllar yapın. Yeter ki, verdiğiniz sözü yerine getirin. Gadlılarla Rubenliler, Efendimiz, bize buyurduğun gibi yapacağız diye yanıtladılar, çoluk çocuğumuz, sığırlarımızla öbür hayvanlarımız burada, Gilat kentlerinde kalacak. Ama buyurduğun gibi, silahlanmış olan herkes Rabbin önünde savaşmak üzere karşı yakaya geçecek. Musa Gadlılarla Rubenliler hakkında kâhin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve İsrail oymaklarının aile başlarına buyruk verdi. Şöyle dedi, Gadlılarla Rubenlilerden silahlanmış olan herkes Rabbin önünde sizinle birlikte Şera ırmağının karşı yakasına geçerse, ülkeyi de ele geçirirseniz, Gilat bölgesini miras olarak onlara vereceksiniz. Ama silahlanmış olarak sizinle ırmağın karşı yakasına geçmezlerse, Kenan ülkesinde sizinle miras alacaklar. Gadlılarla Rubenliler, Rabbin bize buyurduğunu yapacağız dediler, silahlanmış olarak Rabbin önünde Kenan ülkesine gideceğiz. Ama alacağımız mülk Şera ırmağının doğu yakasında olacak. Böylece Musa Gadlılarla Rubenlilere ve Yusuf oğlu Manaşşe oymağının yarısına Amorluların kralı Sihon'un ülkesiyle Başan kralı Og'un ülkesini ve çevrelerindeki topraklarla kentleri verdi. Gadlılar Surlu Divin, Atarot, Aroer, Etrit Şofan, Yazır, Yogboha, Beyt Nimra ve Beyter'in kentlerini yeniden kurdular, davarları için ağıllar yaptılar. Rubenliler Heşbon, Elale, Kiryatayim, Nevo, Baal-Meon bu son iki ad değiştirildi ve Sivma kentlerini yeniden kurdular. Kurdukları kentlere yeni adlar verdiler. Manaşşe oğlu Makir'in soyundan gelenler gidip Gilat'ı ele geçirerek, orada yaşayan Amorluları kovdular. Böylece Musa Gilat'ı Manaşşe oğlu Makir'in soyundan gelenlere verdi, onlar da oraya yerleştiler. Manaşşe soyundan yer gidip Amorluların yerleşim birimlerini ele geçirdi ve bunlara Havvıt Yer adını verdi. Dipnot, Havvıt Yer, Yeir'in yerleşim birimleri anlamına gelir. Novah da Kenat'la çevresindeki köyleri ele geçirerek oraya kendi adını verdi. Mısır'dan Moab'a yolculuk bölüm 33 Musa ile Harun önderliğinde birlikler halinde Mısır'dan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar. Musa Rabbin buyruğu uyarınca sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır, İsrailliler Fısıh kurbanının ertesi günü 1. ayın 15. günü Mısırlıların gözü önünde zafer havası içinde Ramses'ten yola çıktılar. O sırada Mısırlılar Rabbin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı, Rab onların ilahlarını yargılamıştı. İsrailliler Ramses'ten yola çıkıp Sukkot'ta konakladılar. Sukkot'tan ayrılıp çöl kenarındaki Etam'da konakladılar. Etam'dan ayrılıp Baal-Sefon'un doğusundaki Pi-Hahirot'a döndüler, Migdal yakınlarında konakladılar. Pi-Hahirot'tan ayrılıp denizden çöle geçtiler. Etam çölünde 3 gün yürüdükten sonra Mara'da konakladılar. Mara'dan ayrılıp 12 su kaynağı ve 70 hurma ağacı olan Elim'e giderek orada konakladılar. Elim'den ayrılıp Kızıldeniz kıyısında konakladılar. Kızıldeniz'den ayrılıp Sin çölünde konakladılar. Sin çölünden ayrılıp Dofka'da konakladılar. Dofka'dan ayrılıp Aluş'ta konakladılar. Aluş'tan ayrılıp Refidim'de konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu. Refidim'den ayrılıp Sina çölünde konakladılar. Sina çölünden ayrılıp Kivrot Hattava'da konakladılar. Kivrot Hattava'dan ayrılıp Haserot'ta konakladılar. Haserot'tan ayrılıp Ritma'da konakladılar. Ritma'dan ayrılıp Rimon Peres'te konakladılar. Rimon Peres'ten ayrılıp Livna'da konakladılar. Livna'dan ayrılıp Rissa'da konakladılar. Rissa'dan ayrılıp Kehelata'da konakladılar. Kehelata'dan ayrılıp Şefır Dağı'nda konakladılar. Şefır Dağı'ndan ayrılıp Harada'da konakladılar. Harada'dan ayrılıp Makhelot'ta konakladılar. Makhelot'tan ayrılıp Tahat'ta konakladılar. Tahat'tan ayrılıp Terah'ta konakladılar. Terah'tan ayrılıp Mitka'da konakladılar. Mitka'dan ayrılıp Haşmona'da konakladılar. Haşmona'dan ayrılıp Moserot'ta konakladılar.
Moserot'tan ayrılıp Bene Yaakan'da konakladılar. Bene Yaakan'dan ayrılıp Hor-Hagidgat'ta konakladılar. Hor-Hagidgat'tan ayrılıp Yotvata'da konakladılar. Yotvata'dan ayrılıp Avrona'da konakladılar. Avrona'dan ayrılıp Esyon-Geber'de konakladılar. Esyon-Geber'den ayrılıp Zin çölünde Kadeş'te konakladılar. Kadeş'ten ayrılıp Edim sınırındaki Hor dağında konakladılar. Kahin Harun Rabbin buyruğu uyarınca Hor dağına çıktı. İsraillilerin Mısır'dan çıkışlarının 40. yılı, 5. ayın 1. günü orada öldü. Hor dağında öldüğünde Harun 123 yaşındaydı. Kenan ülkesinin Negev bölgesinde yaşayan Kenanlı Arat kralı İsraillilerin geldiğini duydu. İsrailliler Hor dağından ayrılıp Salmona'da konakladılar. Salmona'dan ayrılıp Panon'da konakladılar. Panon'dan ayrılıp Ovot'ta konakladılar. Ovot'tan ayrılıp Moav sınırındaki İye-Havarim'de konakladılar. İyim'den ayrılıp Divin-Ged'de konakladılar. Dipnot, İyim, yani İye-Havarim. Divin-Ged'den ayrılıp Almon-Divlatayma'da konakladılar. Almon-Divlatayma'dan ayrılıp Nebo yakınlarındaki Havarim dağlık bölgesinde konakladılar. Havarim dağlık bölgesinden ayrılıp Şera ırmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında konakladılar. Şera ırmağı boyunca Beyt-Hayeşimot'tan Evil-Haşittim'e kadar Moav ovalarında konakladılar. Orada, Şera ırmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki, Şera ırmağından Kenan ülkesine geçince, ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız. Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz, çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim. Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa, orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız. Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler. Ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım. Kenan ülkesinin sınırları bölüm 34 Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki, mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak, güney sınırınız Zin çölünden Edim sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut gölünün ucundan başlayacak, Akrep geçidinin güneyinden Zin'e geçip Kadeş Barnea'nın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar Addar'a ve Asmon'a, oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak Akdeniz'de son bulacak. Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak. Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. Hor Dağı'ndan Lebo Hamat'a, oradan Sedat'a, Zifron'a doğru uzanarak Hasar Enan'da son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak. Doğu sınırınız Hasar Enan'dan Şefam'a dek uzanacak. Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinnerit Gölü'nün doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. Dipnot, Kinnerit Gölü, yani Celile Gölü. Oradan Şera ırmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak. Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır. Musa İsraillilere, miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur dedi, Rabbin buyruğu uyarınca ülke 9 oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak. Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Ged oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı mülklerini aldılar. Bu iki oymakla yarım oymak mülklerini Eriha'nın karşısındaki Şera ırmağının doğusunda aldılar. Rab Musa'ya şöyle dedi, ülkeyi mülk olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır, kahin Elazar ve Nun oğlu Yeşu. Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin. Şu adamları görevlendireceksiniz, Yahuda oymağından Yefan oğlu Kalev, Şimon oymağından Ammihud oğlu Şemuel, Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat, Dan oymağından Yobli oğlu Önder Bukki, Yusuf oğullarından, Manaşşe oymağından Efut oğlu Önder Heniel, Efraim oymağından Şiftan oğlu Önder Kemuel, Zevulun oymağından Parnak oğlu Önder Elisafan, İssakar oymağından Azzan oğlu Önder Paltiel, Aşer oymağından Şelomi oğlu Önder Ahihud, Naftali oymağından Ammihud oğlu Önder Pedaıl. Kenan ülkesinde İsraillilere mülkü paylaştırmaları için Rabbin görevlendirdiği adamlar bunlardı.
Levililere ayrılan kentler bölüm 35 Rab Şera ırmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere buyruk ver, alacakları mülkten oturmaları için Levililere kentler versinler. Kentlerin çevresinde otlaklar da vereceksiniz. Böylece yaşamak için Levililerin kentleri olacak, sığırları, sürüleri, öbür hayvanları için otlakları da olacak. Levililere vereceğiniz kentlerin çevresindeki otlaklar kent surundan 1000 arşın uzaklıkta olacak. Dipnot, 1000 arşın, yaklaşık 450 metre kent ortada olmak üzere, kent dışından doğuda 2000 arşın, güneyde 2000 arşın, batıda 2000 arşın, kuzeyde 2000 arşın ölçeceksiniz. Bu bölge kentler için otlak olacak. Dipnot, 2000 arşın, yaklaşık 900 metre sığınak kentler Levililere vereceğiniz kentlerden 6'sı sığınak kent olacak, öyle ki, adam öldüren biri oraya kaçabilsin. Ayrıca Levililere 42 kent daha vereceksiniz. Levililere otlaklarıyla birlikte toplam 48 kent vereceksiniz. İsraillilerin mülkünden Levililere vereceğiniz kentler her oymağa düşen pay oranında olsun. Çok kenti olan oymak çok, az kenti olan oymak az sayıda kent verecek. Rab Musa ile konuşmasını şöyle sürdürdü, İsraillilere de ki, Şera ırmağından geçip Kenan ülkesine girince, sığınak kentler olarak bazı kentler seçin. Öyle ki, istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin, öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Böylece adam öldüren kişi topluluğun önünde yargılanmadan öldürülmesin. Vereceğiniz bu 6 kent sizin için sığınak kentler olacak. Sığınak kentlerin 3'ünü Şera ırmağının doğusundan, 3'ünü de Kenan ülkesinden seçeceksiniz. Bu 6 kent İsrailliler ve aralarında yaşayan yabancılarla yerli olmayan konuklar için sığınak kentler olacak. Öyle ki, istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin. Eğer biri demir bir aletle başka birine vurur, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir. Birinin elinde adam öldürebilecek bir taş varsa, bu taşla başka birine vurursa, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir. Ya da elinde adam öldürebilecek tahtadan bir alet varsa, bununla birine vurursa, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir. Ölenin öcünü alacak kişi, katili öldürecektir, onunla karşılaşınca onu öldürecektir. Eğer biri başka birine beslediği kinden ötürü onu iter ya da bile bile ona bir nesne fırlatırsa, o kişi de ölürse, ya da beslediği kinden ötürü onu yumruklar, o kişi de ölürse, vuran kişi kesinlikle öldürülecektir, katildir. Ölenin öcünü alacak kişi katille karşılaşınca onu öldürecektir. Eğer biri bir başkasına kin beslemediği halde ansızın onu iter ya da istemeyerek ona bir nesne fırlatırsa, ya da onu görmeden üzerine öldürebilecek bir taş düşürürse, o kişi de ölürse, öldüren ölene kin beslemediğinden ve ona zarar vermek istemediğinden, topluluk adam öldürenle kan öcünü alacak kişi arasında şu kurallar uyarınca karar verecek, topluluk adam öldüreni kan öcü alacak kişinin elinden korumalı ve kaçmış olduğu sığınak kente geri göndermeli. Kişi kutsal yağla mesedilmiş başkâhinin ölümüne dek orada kalmalıdır. Ama adam öldüren kaçmış olduğu sığınak kentin sınırını geçer, kan öcü alacak kişi de onu sığınak kentin sınırı dışında görür, kan öcü alacak kişi öldüreni öldürürse suçlu sayılmayacaktır. Çünkü adam öldüren, başkâhinin ölümüne dek sığınak kentte kalmalı. Ancak onun ölümünden sonra kendi toprağına dönebilir. Bunlar kuşaklar boyunca yaşadığınız her yerde sizin için kesin kural olacaktır. Adam öldüren, tanıkların tanıklığıyla öldürülecek, bir tek kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecektir. Ölümü hak etmiş katilin canı için bedel almayacaksınız, o kesinlikle öldürülecektir. Sığınak kente kaçmış olan birinin başkâhinin ölümünden önce toprağına dönüp yaşaması için bedel almayacaksınız. İçinde yaşadığınız ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Kan dökmek ülkeyi kirletir. İçinde kan dökülen ülke ancak kan dökenin kanıyla bağışlanır. İçinde oturduğunuz, benim de içinde yaşadığım ülkeyi kirletmeyeceksiniz, çünkü ben İsraillilerin arasında yaşayan Rabbim. Selofat'ın kızlarının mirası bölüm 36 Yusufoğulları boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat'ın boyunun aile başları gelip Musa'ya ve İsrail'in aile başı olan önderlerine şöyle dediler,
Rab ülkeyi mülk olarak Kurayla İsrailliler arasında paylaştırması için Efendimiz Musa'ya buyruk verdi. Kardeşimiz Selofhad'ın mirasının kızlarına verilmesi için de buyruk verildi. Eğer Selofhad'ın kızları başka bir İsrail oymağına bağlı erkeklerle evlenirlerse, mirasları bizim ailelerimizden alınıp kocalarının bağlı oldukları oymağın mirasına eklenecek. Böylece Kurayla bize düşen pay eksilecek. İsraillilerin özgürlük yılı kutlandığında, kızların mirası kocalarının bağlı olduğu oymağa eklenecek. Böylece onların mirası atalarımızın oymağına düşen mirastan alınacak. Musa, Rabbin buyruğu uyarınca, İsraillilere şöyle buyurdu, Yusuf soyundan gelenlerin söyledikleri doğrudur. Rab Selofhad'ın kızları için şöyle diyor, Selofhad'ın kızları babalarının bağlı olduğu oymak ve boydan herhangi bir erkekle evlenmekte özgürdürler. İsrail'de miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak. Herhangi bir İsrail oymağında miras alan kız, babasının bağlı olduğu oymak ve boydan biriyle evlenmelidir. Öyle ki, her İsrailli atalarının mirasını sahiplenebilsin. Miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrail oymağı aldığı mirasa bağlı kalacak. Selofhad'ın kızları Mahla, Tirsa, Hobla, Milka, Noa, Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca davranarak amcalarının oğullarıyla evlendiler. Böylece Yusuf oğlu Manaşşe boylarından erkeklerle evlendiler, dolayısıyla mirasları da babalarının bağlı olduğu boy ve oymakta kaldı. Rabbin Musa aracılığıyla Şera Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında İsraillilere verdiği buyruklar ve ilkeler bunlardı.